Hayatınızı köklü bir şekilde dönüştürmek için sadece 2 saat olduğunu düşünün. Stres, kaygı ve belirsizlik artık sizi engellemiyor. Peki, size eski bir felsefe olan Stoacılığın daha dirençli, odaklanmış ve tatmin edici bir yaşam için anahtarları sunduğunu söylesem, biz de bu yolda ilerlerken Stoacılığın zihinsel netlik, duygusal güç ve derin bir iç huzur elde etme yollarını keşfedeceğiz. Hazır mısınız? O zaman bu hayat değiştirici yolculuğa başlayalım. Bugünün hızlı dünyasında stres ve kaygı neredeyse sürekli birer yol arkadaşı gibi birçoğumuz bu kaos içinde huzur ve direnç bulmanın yollarını arıyoruz. Ama size 2000 yıl önce geliştirilmiş bir antik felsefenin aslında modern yaşamlarımızda başarılı olmak için ihtiyacımız olan tüm araçları sunabileceğini söylesem, işte bu Stoacılığın gücü. Stoacılık, erdemi, bilgeliği ve dış dünyaya verdiğimiz tepkilerin kontrolünü benimseyerek nasıl mutluluk ve güç bulacağımızı öğretir. Önümüzdeki 2 saat boyunca Stoacılığın özüne derinlemesine bir yolculuğa çıkacağız. Kökenlerini, ana kavramlarını ve bu felsefeyi pratiğe döken Stoacı filozofların yaşamlarını keşfedeceğiz. Daha da önemlisi, hemen yaşamınıza uygulayabileceğiniz pratik stratejiler keşfedeceğiz. Bu stratejiler zihinsel netlik geliştirmek, duygusal güç kazanmak ve iç huzuru derinleştirmek için tasarlandı. Bu yolculuğun sonunda sadece Stoacılığı daha derinlemesine anlamakla kalmayacak, aynı zamanda hayatınızdaki zorluklara yaklaşımınızı köklü bir şekilde değiştirecek araçlara sahip olacaksınız. Engelleri fırsatlara, stresi huzura ve belirsizliği anlayışa dönüştürmeyi öğreneceksiniz. Eğer Stoacılığın bilgeliğiyle hayatınızı dönüştürmeye hazırsanız, ilk adımı birlikte atalım. Hayatınızı dönüştürmek için 2 saatlik yolculuğa hoş geldiniz, dönüşüm başlasın. Kendini ateşe vermek, başkalarını ısıtmak için ne anlama gelir? Bu güçlü bir hatırlatmadır. Öz bakım ve nezaketin birlikte el tutması gerekir, bu da antik Stoacı bilgeliğinden gelir. Ancak bugün sevilmek ve her zaman yardımcı olmak için acele ederken birçok insan iyilik yapma alışkanlığını kendi öz saygılarını zedeleyecek bir hale getirmiştir. İnsanlara her zaman bir adım daha gitmelerini ve sınırlarını zorlamalarını söyleyen çok vardır ama bu ne kadar pahalıya mal olur. Aşırı iyilik, kendi kaynaklarınızı, enerjinizi ve sağlığınızı tükettiğinde erdem değil, zarar vermek haline gelir. Birçok insan iyi niyetlerle başlar ama sonunda tükenmiş, takdir edilmeyen ve yorgun hissedebilir. Stoacılık bize farklı bir yol gösteriyor. Kendimizi kaybetmeden nasıl cömert olabileceğimizi. Bu öğreti bize başkalarına iyilik yaparken kendimize de özen göstermek gerektiğini, hem başkalarına iyilik yaparken hem de kendimize karşı nazik olurken nasıl dengeli olacağımızı gösteriyor. Stoacılık, aşırıya kaçmadan cömert olmayı öğretir. Başkalarına iyilik yaparken kendimizi de korumayı. Stoacılığın öğretileriyle sınırlarımızı nasıl koyacağımızı ve iyiliğin bizi tüketmek yerine nasıl güçlendirebileceğini keşfedeceğiz. Bir iyiliği beklentisiz yapmak. Cömert olmak iyi bir erdemdir ve etrafımızdaki hayatları güzelleştirir. Ancak dikkatli olmasak tehlikeli olabilir. Stoacılık, cömertlik konusunda önemli bir ders verir. İyilik yapmak, beklenen bir karşılık olmadan yapılmalıdır. Bu, bizi hayal kırıklıklarından korur ve cömertliğimizin ruhsal bir zenginlik haline gelmesini sağlar. Epiktetos, bizlere eylemlerimizi değil, sonuçlarını düşünmemiz gerektiğini öğütler. Yapabileceğimiz iyilikler her zaman beklediğimiz sonucu vermez. İnsanlar unutur, takdir etmez ama bu onların eksikliği değildir. Asıl önemli olan ne verdiğimiz değil, bunu nasıl verdiğimizdir. Stoacılıkla cömertliği kendimizi daha iyi hissettiren, beklenmedik karşılıklardan bağımsız hale getirebiliriz. Sonsuz taleplerin sınırları yoktur. Herkesin sürekli bir şeyler istediği bir dünyada, Stoacılık bu talepleri nasıl dengeleyeceğimizi gösterir. Hayatımızda sürekli başkalarına yardım etmemiz beklenebilir. Ancak kendi sağlığımızı ve sınırlarımızı korumak da bir o kadar önemlidir. Stoacılık, yardım etmenin değil, yardımın sınırlarını bilmenin önemini vurgular.
Bir anne ile yetişkin kızı arasında geçen bir hikaye, aşırı iyiliğin ne kadar zararlı olabileceğini gösterir. Anne, kızı için her şeyi yapar ama kızının kendi başına bir şeyler yapmasına engel olur. Sonuçta anne erken vefat ettiğinde kız birdenbire daha bağımsız hale gelir. Bu hikaye, sevgiyle yapılan yardımların sınırlarını aşarsa, büyümeyi engelleyen bir tuzağa dönüşebileceğini gösteriyor. Stoacılık, birine yardım etmenin değil, yardım etmenin sınırlarını bilmenin önemli olduğunu öğretir. Bu, bize hem başkalarına yardımcı olmayı hem de kendimize zarar vermemeyi öğretir. Stoacılık ve kendi sınırlarımızı koymak. Stoacılık, hayatımıza anlam katan bir felsefedir. Yardım etmeyi, iyilik yapmayı ve başkalarına destek olmayı teşvik eder, ancak kendi sağlığımızı ve iç huzurumuzu da göz önünde bulundurmamız gerektiğini söyler. Kendi sınırlarımızı bilmek, bize hem ruhsal hem de fiziksel sağlık kazandırır. Stoacılıkla hem başkalarına cömert olabiliriz, hem de kendimize karşı nazik olmayı unutmayız. Bu metni, Stoacılığın ne kadar derin ve güçlü bir felsefe olduğunu anlatan bir rehber olarak da görebilirsiniz. Dengeli bir yaklaşımla mutlu bir hayat. Hayatımıza ve ilişkilerimize dengeli bir yaklaşım benimseyerek mutlu bir yaşam sürebiliriz. Kendi ihtiyaçlarımıza özen göstermek bencilce değildir. Bu, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Zayıf görülmek ve tedavi edilmek. Stoacılık, öz denetim ve içsel direnç hakkında bize çok şey öğretir. İçimizde bir kale inşa etmeyi, kendimizi kontrol etmeyi ve kişisel alanımızı belirlemek için net sınırlar çizmenin önemini vurgular. İronik bir şekilde başkaları için sürekli olarak ekstra bir çaba sarf etmek zamanla zayıf görünmemize neden olabilir. Net sınırlar koymadığımızda başkaları bizim nezaketimizi bir güç olarak görmek yerine bir fırsat olarak görürler. Bu şekilde kendimizi aşırı derecede tüketir, takdir edilmediğimizi ve tükenmiş hissettiğimizi fark ederiz. Ancak hayır demeyi öğrenmeye başladığımızda her şey değişir. Artık başkalarının her talep veya isteği için ilk kişi biz olmayız. Net ve kararlı olmak, zamanımıza ve enerjimize değer verdiğimizi gösterir, bu da başkalarının bize daha fazla saygı duymasını sağlar. Stoacılığın en önemli figürlerinden biri olan Seneca, bunu en güzel şekilde ifade etmiştir. Kendiniz hakkında düşündüğünüz şey, başkalarının sizin hakkınızda düşündüğünden çok daha önemlidir. Sınırlarımızı belirleyerek ve öz disiplin göstererek sadece zihinsel ve duygusal sağlığımızı korumakla kalmaz, etrafımızdaki insanlar tarafından saygı görürüz. Unutmayın, hayır demek her şeyi değiştirme gücüne sahiptir. Kendimize ne kadar değer verdiğimizi ve başkalarından ne kadar saygı beklediğimizi gösterir. Bu mantranızı benimseyin ve ilişkilerinizin nasıl değiştiğini gözlemleyin. Bu, kendine saygıya dayalı bir ilişkiler geliştirme sürecini başlatır. Hayır demekten korkmayın. Hayır demekten korktuğumuzda genellikle başkalarını memnun etmenin anlamı olarak kabul ettiğimiz bir davranışla karşı karşıya kalırız. Bu davranış, çocukluktan gelen derinlemesine yerleşmiş bir inançtır ve kabul edilme korkusuyla karışır. Stoacılık, bu derin inançları sorgulamayı ve bunları kırmayı teşvik eder. Stoacılık, özgür iradeyle yaşamayı, geçmişteki korkuların artık bizi kontrol etmemesi gerektiğini vurgular. Yetişkinler, başkalarına nasıl tepki vereceklerini değiştirme özgürlüğüne sahiptir. Çünkü çocuklukta bize öğretilen korkular artık geçerliliğini yitirmiştir. Stoacılık, duygularımızı anlamamız ve yaşamın zorluklarıyla eski alışkanlıklar bizi kontrol etmeden başa çıkmamız için zihinsel araçlar sunar. Sınırlarımızı aşan ve refahımıza zarar veren taleplere hayır demek, sadece eski korkularla savaşmanın bir yolu değil, aynı zamanda öz saygı ve bağımsızlık gösterisinin güçlü bir yoludur. Ancak bu yeni kazandığımız kararlılığı, duygusal zekamızı ve empatimizi geliştirerek dengelememiz önemlidir. Stoacılık sadece kişisel çıkarları savunmak ya da yalnız kalmayı teşvik etmez. Aynı zamanda topluluğumuza ve çevremizdeki insanların hayatlarına nasıl olumlu bir fark yaratabileceğimizi de vurgular. Felsefe, yardım edebilmek ve başkalarına destek olabilmek için bir denge bulmamızı söyler. Ancak kendi sağlığımızı riske atmadan.
Bu tür durumlar duygusal zeka gerektirir çünkü doğru zamanda ve doğru şekilde yardımcı olabilmeyi öğretir. Gerçek stoacı bilgeliğin özü, başkalarının gerçek ihtiyaçlarını tanımak ve kendi sınırlarımızı da göz önünde bulundurmaktır. Yardımlarımızın sadece öz disiplinli değil, aynı zamanda şefkatli ve anlayışlı olmasını sağlar. Bu da toplumda insanların birbirine saygı gösterdiği ve yardımlaştığı bir ortam yaratır. İçsel duygularınıza dikkat edin. Stoacılık, bizi içsel bir yansıma ve farkındalık geliştirmeye yönlendirir. Yardım ettiğimizde nasıl hissettiğimizi gözlemlemek ve duygusal dayanıklılığımızı geliştirmek, bu eski bilgeliğin bize sunduğu önemli bir dersidir. Yardım etmek bizlere huzur ve hafiflik getirmelidir. Ancak tükenmişlik, sinirlenme ya da istismar edilmişlik hissi bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini gösterir. Yardım etmek, huzurumuzu azaltmaya başladığında bunun ne anlama geldiğini anlamak önemlidir. Bu hisleri dürüstçe ifade etmek, kendimize yalan söylemek değil, stres ve acı kaynağı haline gelen aşırı nezaketi kontrol etmenin cesur bir yolu olarak kabul edilmelidir. Önceliğinizi kendinize verin. En karışık alanlarda bile bazen en iyi olma çabasında kendi sağlığımızı unuturuz. Kendimize zaman ayırmak, stoacılığın öz disiplin ve öz saygı gibi erdemlerinin gereği olarak hayati önem taşır. Stoacılık ruhumuz için faydalıdır ve kendine yeterli olmayı öğretir. Kendinizi ihmal etmeyin. Fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığınızı koruyun. Kendinizi tanıyın, ihtiyaçlarınızı ön planda tutun ve bu yaklaşımı tamamen benimseyin. Geçmişteki hatalarınızı affedin ve gelecek yılı stoacı bir yenilenme için boş bir sayfa olarak görün. Sadece sizi mutlu edecek bir şey seçin ve bu zamanı kendinizi ne kadar sevdiğinizi göstermek için kullanın. Sınırlarınızı koruyun ve başkalarının taleplerini, kendi iyileşme sürecinizi riske atacaksa reddetmekten suçlu hissetmeyin. Risk alacak kişiyi seçin. Stoacılık, öz disiplin ve farkındalık gibi erdemleri benimseyerek kendimizi iyi hissettiren ilişkilerle kötü hissettiren ilişkileri ayırt etme gücünü kazandırır. Sürekli daha fazlasını isteyen kişilerle dikkat ve zaman harcamak bir bakıma enerjimizi tüketmek gibidir. Stoacılık, içsel gücün önemini vurgular ve değişimin sadece kendi irademizle gerçekleşebileceğini hatırlatır. Başkalarını sadece onlara iyi davranarak değiştirebileceğimizi düşünmek bir hatadır. Gerçek değişim, kişisel bir yolculuktur ve dış yardımla değil, kendi irademizle başlar. Bu felsefe, soğuk kalpliliği teşvik etmez. Bunun yerine ilişkilerde dengeli bir yaklaşım sergilemeyi savunur. Çok cömert olmak bizi boşaltabilir. Çok tutumlu olmak ise yalnız hissettirebilir. Stoacılık, cömertliğimizi kullanmamızı söyler. Ancak aynı zamanda bunu düşünerek ve sağlığımız için en iyi olduğunda bağları keserek yapmamızı önerir. Dengeli olmak, cömertliğimizi fazla harcamadan, tüm enerjimizi tüketmeden bir denge bulmak önemlidir. Seneca, cömertliğin bir hazine olduğunu söylemiştir. Bir fayda, yalnızca gerekliyse açığa çıkarılacak bir gömülü hazinedir. Bu söz, başkalarına nazik olmaya hazır olmayı ve tüm insanların arasındaki derin bağı tanımayı hatırlatır. Zihninizin gücünü keşfedin. Stoacılıkla zihinsel güç kazanma. Şimdi, zihinsel gücü nasıl kullanacağımıza dair bir egzersiz yapalım. Hazır mısınız? Başkalarının ne düşündüğünü umursamayın, kendi zihninize. Odaklanın, kendi zihninizi kontrol etmenin önemli bir parçası, başkalarının sizin hakkınızdaki düşüncelerini umursamamaktır. Bu, dünyadaki gürültüden uzaklaşmanızı ve kendi düşüncelerinizin netliğine odaklanmanızı sağlar. Bu yolculuktaki ilk adım, gerçekten kontrol edebileceğiniz tek şeyin zihniniz olduğunu fark etmektir. Marcus Aurelius'un mükemmel bir şekilde ifade ettiği gibi, zihniniz üzerinde gücünüz vardır, dış olaylar üzerinde değil. Bu farkındalık size güç verecek ve yaşamınızdaki zorluklarla başa çıkma şeklinizi değiştirecektir. Bu metin, stoacılığın uygulamada nasıl hayata geçirilebileceğini ve ilişkilerdeki dengeyi nasıl bulabileceğimizi anlatan bir rehberdir. Zihninizi kontrol ederek gerçek özgürlüğe ulaşın. Bir dünyayı hayal edin. Burada, yaptığınız seçimlerle ilgili herhangi bir eleştiri veya istenmeyen fikir,
sadece kendi öz farkındalığınızın sesiyle boğuluyor. Bu, egonuzun etrafında bir duvar inşa etmekle ilgili değil. Bu, zihninizde kendi değerlerinizin ve inançlarınızın başkalarının yargıları tarafından ezilmek yerine düşüncelerinizin tohumlarını beslediği bir bahçe büyütmekle ilgilidir. Zihninizi yönetmek için dışsal etkilerden kurtulmalısınız. Bu, gerçek benliğinizin onay alma ihtiyacı olmadan büyümesine izin verir. Örneğin, genç bir sanatçıyı düşünün. Olağanüstü bir yetenek sergilemesine rağmen yargılanma korkusuyla kendini donmuş hissediyordu. Her fırça darbesi başkalarının ne düşüneceği korkusuyla yapılıyordu. Ta ki Stoacılığın ilkeleriyle tanışana kadar. Bir süre sonra değerinin yalnızca kendi görüşüne dayandığını öğrendi ve eleştirilerin derin bir özgüven okyanusunun sadece yüzeyi olduğunu fark etti. Dikkatini içeriye yönelttikçe sanatı gerçek iç dünyasının bir yansıması haline geldi, yargılanma korkusundan özgürleşti. Bu, içe dönmenin nasıl değişim yaratabileceğini ve zihnin gerçek ustalığının orada bulunabileceğini gösteriyor. Bu kolay bir yol değil. Başkalarının onayını arama dürtüsüne sürekli olarak karşı koymanız gerekiyor. Ancak bu disiplin, özgürlüğün bulunduğu yerdir. Stoacılık, dışarıya değil, içeriye odaklanmamızı söyler. Kendi zihninize odaklanarak bu ilkeye uymuş olursunuz. Kendi yargılama, direnç ve büyüme kapasitenizin kutlanması, zihninizi yönetmenin bir başka yönüdür. Kısacası, Stoacılık, hayatınızı barış ve güç içinde yaşamanıza yardımcı olan modern bir felsefedir. Zihinsel direnci inşa etmek. Lüle taşı sürtünmesiz parlatılamaz. İnsan da denemeler olmadan mükemmelleşemez. Bu söz, ünlü Stoacı filozof Seneca'ya aittir ve zihinsel direnci inşa etme yolundaki ikinci dersimiz bu felsefeden ilham alır. Bugünün hızlı tempolu dünyasında hayat zorluklarla dolu ama heyecan verici bir patika gibi. Sorunlar ve güçlükler her gün yaşanacaktır. Tıpkı güneşin her sabah doğması gibi bazen yaşam yolculuğunuzda zorluklar, kaygılar veya kalp kırıklıkları gibi dikenli sarmaşıklarla karşılaşabilirsiniz. Bu, zayıflık değil, güçlü, sarsılmaz bir direnç inşa etme fırsatıdır. Yolculuğunuzdaki başarısızlıklar sadece küçük hayal kırıklıkları değil, geçici bir yenilgi şeklinde gelen değerli derslerdir. Zaten sahip olduğunuz gücü kullanarak her problemi büyüme fırsatına dönüştürün. Bunun kolay olmadığını anlıyoruz. Zorlu bir tırmanışa çıktınız, bu yüzden yükün altında dağılmak anlamlı olabilir. Ancak bu sıkıntıyı nasıl avantajınıza çevirebileceğinizi düşünün ve sizi hedeflerinize bir adım daha yaklaştıracak bir fırsat olarak görün. Kalıcı direnç, zor zamanlarda ruhunuzu devam ettiren cesaret ve sebatla şekillenir. Genç bir iş sahibini düşünün, ekonomik kriz yüzünden startup'ı başarısızlığa uğrayacakken, her başarısızlık onu biraz daha aşağıya çekiyordu. Reddedildiğinde veya darbe aldığında üzülüyordu. Ancak yine de devam etti. Her problemi bir ders olarak gördü. Bu kişi sadece bu zorluktan geçmekle kalmadı, daha güçlü, daha esnek bir şekilde çıktı ve geleceğe nasıl ilerleyeceğine dair daha iyi bir fikre sahip oldu. Zorluklarla yüzleşme yeteneği ve onlardan güç alarak duygusal direncin yolunu açtı. Zorlukları görme şeklinizi değiştirmek. Ailenizle her zaman gittiğiniz, alışık olduğunuz bir patikada yürüyorsunuz ve birden beklenmedik bir kaosla karşılaşıyorsunuz. Ayağınız kayıyor ve tökezliyorsunuz. Ancak ya düşüşü değil de adımı görebilseydiniz, bu Epiktetos'un kararlı bilgelik anlayışına benzer. İnsanlar olaylardan değil, olaylara bakış açılarından rahatsız olurlar. Algı, dış dünyaya açılan bir pencere gibidir ve gördüğümüz şeyleri anlamamıza yardımcı olur. Dünya etrafımızda karmaşıklaşırken her zaman zor veya belirsiz bir durumdayken dünyayı nasıl gördüğümüzü değiştirebileceğimizi unuturuz. Hayat size zor denizlere sürüklendiğinde bu hemen batacağınız anlamına gelmez. Belki de yüzmeyi öğrenmek için bir fırsat veriliyordur. Zihninizi sizi yararlandıracak düşüncelere yönlendirin, zarar verecek olanlardan uzak durun. Örneğin, iş sunumunuz beklediğiniz gibi gitmediyse, bunu bir başarısızlık olarak görmeyin. Bunun yerine, gelecekteki görevleriniz için değerli bir ders olarak görün. Bu, zorlukları görmezden gelmek
veya hataları hafife almak anlamına gelmez. Bunları kabul etmek, ancak bunların kendinizi veya yeteneklerinizi tanımlamasına izin vermemek anlamına gelir. Bu algı sanatında gerçekten iyi olmak için sabırlı olmalı ve çokça pratik yapmalısınız. Algı bir kas gibidir. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar güçlü olur. Zihninizi kontrol etme yeteneğiyle ilgili alışkanlık geliştirmek, otomatik olarak sizi zihninizi yönetmeye yardımcı olacak hale gelir. Zorluklar ve tökezlemeler karşısında nasıl tepki vereceğinizi seçme konusunda bilgelik vardır. Sorunları zihinsel lensinizi kullanarak fırsata dönüştürebiliriz. Doğanın yaptığı şeyleri takip etmek. Hiç içsel pusulanızın kaybolduğu bir şey yaşadınız mı? Beklenmedik bir şekilde kovulmak, ani bir kayıp yaşamak veya iş görüşmesinde reddedilmek gibi. Marcus Aurelius'un söylediği gibi, hayat sadece değişimdir ve değişim doğanın zevki. Bu, zihnimizi yönetme yolculuğumuzun 4. dersine denk gelir. Doğanın söylediklerini takip edin, belirsizlik ve değişim yaşam için gereklidir. Ancak bu, sakinliği zararlı kılmaz. Aksine, kaderin rüzgarındaki ani değişiklikler, adaptasyon ve büyüme fırsatları sunar. Ne olacağını bilmediğinizde umutsuzluğa düşmeyin veya korkunun yargınızı bulandırmasına izin vermeyin. Bunun yerine yaşamın doğal bir parçası olarak değişime karşı ilerleyin. Yaşamın dalgalı akıntılarını, doğanın akışlarına ve dalgalarına uyum sağlayarak sükunetle yönlendirebiliriz. Doğa ve yaşam, bizim ihtiyaçlarımıza uyacak şekilde değiştiremeyeceğimiz şeylerdir. Bunun yerine onlara doğal ve zarif bir şekilde uyum sağlamayı öğrenmeliyiz. Kendinize disiplinli olun. Hayatınızı ve şimdiye kadar nasıl değiştiğini düşünün. Belki de çok zaman dikkat dağıtıcı şeylerle karşılaştınız ve bu şeyler sizi yoldan çıkarmak istedi. Mesela sınav için çalışmak yerine favori dizinizi izlemek veya diyetinizi bozan birkaç dilim kek yemek gibi. Büyük stoacı filozof Seneca'nın dediği gibi, büyük hedeflerin soyluluğu ve öz disiplinin gücü. Bu, zihninizi yönetmenin önemli derslerinden birini yansıtır. Kendine disiplin uygulamak, kendi hayat hedeflerinizi korumak için önemli bir korumadır. Zihinsel dayanıklılığınızı inşa etmenin temeli, bu hedeflere ulaşırken dikkatinizin dağılmasına izin vermemektir. Bu, becerikli bir bahçıvan gibi tüm çiçek yataklarınıza özen gösterdiğinizde hangi çiçeği büyütüyorsanız onu aynı özenle yetiştirmeye benzer. Disiplin yalnızca engelleri aşmakla ilgili değil, aynı zamanda kendinizi her zaman hedefinize odaklanmaya zorlamakla ilgilidir. Zihinsel disiplini bir yolculuk olarak düşünün. Bu yolculuk devamlı dikkat ve çaba gerektirir. Şu anın tadını çıkarın. Hiç geçmişteki bir pişmanlık ya da gelecekteki bir kaygıya o kadar takıldınız ki, o anın güzelliğini, o güzel gün batımını kaçırdınız mı? Ne yazık ki insanlar fiziksel olarak burada olsalar da zihinleri başka yerlerde olabilir. Marcus Aurelius bir zamanlar şöyle demişti: hayat panoraman seni baskı altına almasın. Geçmişte yaşadığın farklı sorunlar ya da gelecekte karşılaşabileceğin olasılıklarla fazla uğraşma, sadece şu anı ve bunu nasıl düzeltebileceğini düşün. Hayat, her anını bir değer olarak yaşamakla ilgilidir. Her nefesimizi, her duygumuzu anın içine çekmeli ve o anı yeniden yaşamamalıyız. Geçmişte bitmiş bir bölümü veya gelecekte yazılmamış bir bölümü düşünmek, o anın gücünü ve güzelliğini bizden alır. Bunun yerine, kontrol edemediğimiz şeylere takılıp kalmak yerine, anı yaşamalı ve enerjimizi o anı daha iyi hale getirmeye yönlendirmeliyiz. Zaman kimseyi beklemez ve her zaman parmaklarımızın arasından kayar, bizi geçmişin anılarıyla ve geleceğin umutlarıyla ince bir çizgide yürütür. Ancak gerçek gücü bulmak için şunu anlamalıyız: şu an sahip olduğumuz tek şeydir. Her güneşin doğuşunu ve her aldığınız iltifatı, içtiğiniz her kahveyi, her sohbeti tam anlamıyla yaşayın. Her anın tadını çıkarın. Çünkü sadece şu an var. Şu anda olanları kabul etmek yeterli değildir. Buna aktif bir şekilde katılmalısınız. Bu, geçmişin gölgeleri veya yarının bilinmeyenleri, bugünün ışığını gölgelememeli. Şu anı yaşayın, öyle ki Seneca'nın dediği gibi yaşıyormuş gibi yaşa. İlk defa yaptığın gibi değil, ikinci kez yaşıyormuş gibi yaşa.
Zihninizi yönetmenin ilk adımı tam olarak şu anı yönetmektir. Bu felsefeyi takip edin ve nasıl değiştiğinize şaşırın, zihinsel gücünüzü artırmak için. Zihinsel gücü. Artırmak için bir grup kurun ya da katılın. Bir yürüyüşçü, ormanın ortasında sonsuz gibi görünen bir dağın zirvesine yalnız başına tırmanmaya çalışıyor. Yukarıdan manzara muazzam olabilir. Ancak tek başına yapılan bu yolculuk çok sessiz ve yalnızdır. Şimdi, bu yalnız yürüyüşçüyü bir grup kaşifle değiştirdiğinizi düşünün. Aynı yolu birlikte giden bu grup, zorlukları çok daha az korkutucu hale getiriyor, değil mi? Marcus Aurelius'un zamansız stoacı bilgeliğiyle dediği gibi, İnsanlar birbirleri için yaratılmıştır. Ya birbirlerine daha iyi şeyler öğretirler ya da birbirlerini sabırla taşırlar. Bu, zihninizi yönetme yolculuğunda çok önemli bir derstir. Topluluklar, benzer ilgi ve değerlere sahip kişilerin birbirlerinden öğrenebileceği destekleyici yerlerdir. Aynı hedeflere sahip insanlarla işbirliği yaparak her adımda kolektif gücünüzü artırabilirsiniz. Destekleyici bir topluluk, insanların birbirlerine ilham verdiği, motive olduğu ve birbirlerinden öğrenip öğretmeye başladığı bir yerdir. Metaforlardan bir an için çıkalım ve bu yolculuğa somut bir şekilde başlayalım. Bir kitap kulübüne katılma fırsatı gördüğünüzde, tereddüt etmeyin, hemen katılın. Hem entelektüel olarak tatmin olursunuz, hem de diğer insanlara yardımcı olabilirsiniz. Bu, zihinsel ustalık yolculuğunda yeni insanlarla tanışmanıza olanak tanır. Kişisel olarak büyümek kadar başkalarına da yardım etmek önemlidir. Birbirini destekleyen topluluklar oluşturmak veya bunların bir parçası olmak herkes için faydalıdır. Hem kişisel olarak büyürsünüz hem de grup olarak ilerlersiniz. Seneca, kendinizi geliştirmenize yardımcı olacak kişilerle birlikte olun der. Sonunda başkalarına güç verirken kendinizi de güçlendirirsiniz. Zihinsel büyümek için akıllı olmak. Hiç bazı insanların neden diğerlerinden daha zeki ve daha iyi öğrenme yeteneğine sahip olduğunu düşündünüz mü? Kişisel ve profesyonel yaşamınızda başarılı olmak için gereken beceri ve bilgiyi edinmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Burada herkesten daha akıllı olmanıza yardımcı olabilecek stratejileri ve ipuçlarını inceleyeceğiz. Daha iyi öğrenmek, daha iyi anlamak ve bildiklerinizi günlük hayatınızda nasıl kullanabileceğiniz konusunda bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuk, zekanızı en iyi şekilde kullanmanıza olanak tanıyacak ve hayatınızın her alanını geliştirecektir. Eğer tam entelektüel potansiyelinize ulaşmak ve zihin açıklığıyla zorlukların üstesinden gelmek istiyorsanız, izlemeye devam edin. Birlikte bu 10 anahtarı inceleyeceğiz. Bunlar, daha akıllı olmanıza ve seçtiğiniz herhangi bir alanda daha iyi olmanıza yardımcı olacak. Hazır olun, kendinizi daha iyi tanıyacak ve entelektüel olarak büyüyeceksiniz. Birinci anahtar. Merak edin, zekanızı geliştirin. Merakınız, zeka kıvılcımını ateşleyen bir şey gibidir. Merakınızı size büyük miktarda bilgiyi yönlendiren bir pusula gibi düşünün. Her zaman meraklı olmak, her zaman bir cevap bulmaya hazır biri olmanızı sağlar ki bu, diğer insanlardan daha akıllı olmanın bir yoludur. Bir üniversite öğrencisi olarak tarih dersinde daha önce hiç duymadığınız eski bir tarihi konu öğreniyorsunuz. Artık öğretmenden gelen bilgiyi pasif bir şekilde almak yerine sınıf sırasında ilgi gösteriyor, bu olayların nasıl geliştiğini ve sonuçlarının ne olduğunu soruyorsunuz. Geçmişteki insanların neden öyle davrandığını merak ediyorsunuz ve hatta bu olayların bugünkü dünyamıza nasıl etkilerde bulunmuş olabileceğini düşünüyorsunuz. Ders dışında bu eski tarihi daha fazla öğrenmek için kitaplar ve diğer materyaller okuyor, çevrimiçi tartışmalara katılıyorsunuz. Bu sadece konuyu daha iyi anlamanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tarihi daha geniş bir perspektifte, şu anki hayatımızla nasıl ilişkilendirilebileceğini görmenize de yardımcı olur. İlgi, öğrenmenin ateşini yakalayan bir şeydir. Ne kadar çok sorarsanız, o kadar çok öğrenirsiniz. Merak etmek, bilmediğimiz şeyler hakkında daha fazla şey öğrenmemizi sağlar ve düşündüğümüzü sorgulamamıza neden olur. Bu şekilde entelektüel ufkumuzu genişletiriz. Merak, sadece bilgiyi toplamakla ilgili değil,
aynı zamanda onu derinlemesine anlamakla ilgilidir. Zihnimiz meraklı olduğunda dünya hakkında daha derin bir anlayış kazanır ve şeyler arasındaki bağlantıları görme yeteneğimiz artar. İkinci anahtar. Farklı türde kitaplar okuyun. Kitap okumak, bilgi ve zekanızı geliştirmek için harika bir yoldur. Çok okuduğunuzda bir hazine sandığını açıyormuş gibi olursunuz. Bilgiler, deneyimler ve düşüncelerle dolu bir sandık. Okumak sizi uzak diyarlara yolculuğa çıkarır. Hem tarih, bilim, felsefe hem de edebiyat gibi çok farklı alanlardan gelen bilgilere erişebilirsiniz. Yüzyıllar önce yaşamış insanların bilgeliğine kitaplardaki sayfalarda ulaşabilirsiniz. Okuma alışkanlığı zekanızı geliştiren bir alışkanlıktır. Üçüncü anahtar, zihinsel gelişimi. Sürekli kılmak için yapmanız gereken en önemli şeyler. Zihinsel gelişimi sürekli kılmak, becerilerinizin, bilginizin ve farkındalığınızın çalışarak, öğrenerek ve gayret göstererek zamanla doğal bir şekilde gelişebileceğine dair güçlü bir inançtan gelir. Başarısızlık yaşama veya zorluklarla karşılaşma ihtimaline karşı durumları kaçırmak yerine, bu zihniyet, zorlukları ve güçlükleri öğrenme fırsatları olarak kucaklamanızı sağlar. Onlara cesaret ve kararlılıkla yaklaşır, başarısızlığın öğrenmenin normal bir parçası olduğunu ve yeteneklerinizi yansıtmadığını kabul edersiniz. Bu sayede yenilikleri kucaklamaya daha yatkın olur ve mevcut becerilerinizi en iyi şekilde kullanabilirsiniz. Bu, yeni şeyler öğrenmek, bilginizi farklı alanlarda genişletmek ve zaten bildiğiniz şeylerde daha iyi olmak anlamına gelebilir. Geri bildirimi açık bir şekilde kabul etmek, zihinsel olarak gelişmeye devam etmek için çok önemli bir adımdır. Geri bildirimi, özgüveninize zarar verecek bir şey olarak görmek yerine, öğrenmek ve büyümek için bir fırsat olarak görmelisiniz. Görüşleriniz çok değerli olup, etrafınızdaki insanların size dünyalarca bilgi katabileceğini bilmelisiniz. Diyelim ki genç bir öğrenci ya da kariyerine yeni başlamış birisisiniz. Bir gün önemli bir sınavın sonuçlarını alırsınız ve başarısız olmuşsunuzdur. Bu başarısızlığı bir fırsat olarak görüp kendinizi üzmek veya o konuya uzak durmak yerine hatalarınızdan ders alıp daha iyi olmak için bir fırsat olarak değerlendirsiniz. Yeni bir çalışma planı yapar, faydalı öğrenme materyalleri arar ve bu konuda daha çok çalışarak daha iyi olmaya gayret edersiniz. Çünkü büyüme zihniyetiniz var, sadece başarısızlığı atlatmakla kalmaz, aynı zamanda yaptığınız işi daha iyi hale getirirsiniz. Kendinizi daha güçlü, esnek ve gelecekteki zorluklarla başa çıkmaya daha hazır hissedersiniz. Büyüme zihniyeti, ömür boyu sürecek bir yolculuk olup, taahhüt, azim ve sebat gerektirir. Zorlukları üstlenmek, büyüme yolları aramak ve her zaman tam potansiyelinize ulaşmak için çabalamak anlamına gelir. Bu zihniyetle yaşam boyu öğrenmeye ve entelektüel gelişime kendinizi hazırlamış olursunuz, yeni fırsatlar için yer açar ve bakış açınızı genişletirsiniz. Unutmayın ki zekanız sabit bir şey değildir, zamanla değişen bir şeydir. Büyüme zihniyetiyle daha önce mümkün olduğunu düşünmediğiniz olağanüstü entelektüel zirvelere ulaşabilir ve inanılmaz şeyler yapabilirsiniz. Dördüncü anahtar. Başarısızlığı kabul etmek ve ondan öğrenmek. Eğer diğer insanlardan daha akıllı olmak istiyorsanız, başarısızlığın başarıya giden yolun bir parçası olduğunu kabul etmeniz gerekir. Başarısızlık, hatalardan ders çıkarmak ve daha güçlü olmak için faydalı bilgiler edinmenin bir yoludur. Başarısızlık bir gerileme değil, ilerlemek için bir yoldur. Başarısızlık bize bir şey öğretir, düşünmemiz için bir fırsat sunar ve gelişmemize olanak tanır. Diyelim ki bir girişimcisiniz ve yeni bir iş kurmak istiyorsunuz. Başlangıç aşamasında birçok zorluk ve engelle karşılaşırsınız. Ürününüz piyasanın ihtiyaçlarını karşılamıyor olabilir, pazarlama planınız müşteri çekmekte başarısız olmuş olabilir veya finansal zorluklar yaşayabilirsiniz. Pes etmezsiniz, aksine hatalarınızdan ders alarak yolunuza devam edersiniz. Ne yanlış gittiğini analiz eder, neyin daha iyi yapılabileceğini bulur ve her şeyi nasıl değiştirebileceğinizi düşünürsünüz. Faydalı deneyimler kazanır, iş modelinizi geliştirir ve sonunda başarılı olursunuz. Bu süreci takip ederek direnciniz,
alçak gönüllülüğünüz ve cesaretiniz gelişir. Başarısızlığı kabul etmek, hatalar yapma korkusundan kurtulmanıza ve risk almanıza olanak tanır. Yeni, yaratıcı ve esnek fikirler üretmenize yardımcı olur. Başarısızlığı kabul etmek ayrıca büyüme zihniyetini geliştirmeye de yardımcı olur. Yani zorlukları öğrenme ve gelişme fırsatları olarak görürsünüz. Unutmayın, başarısızlık başarının zıddı değil, önemli bir parçasıdır. Başarısızlığı kabul edip ondan öğrenirken diğer insanlardan daha akıllı hale geliyorsunuz ve aynı zamanda gelecekteki başarılarınıza zemin hazırlıyorsunuz. 5. anahtar. Eleştirel düşünmeyi öğrenmek. Eleştirel düşünme, bilgiyi doğru bir şekilde değerlendirme, yargılama ve anlamlandırma becerisidir. Bu beceri, bildiğinizi düşündüğünüz şeyleri sorgulamanıza, farklı bakış açıları görmenize ve akıllıca seçimler yapmanıza yardımcı olur. Karmaşık sorunları daha iyi anlamak ve etkili bir şekilde çözmek için eleştirel düşünme becerilerinizi geliştirmelisiniz. Bu, açık fikirli olmak, şüpheci olmak ve entelektüel olarak meraklı olmak anlamına gelir. Diyelim ki okul için bir proje yapıyorsunuz ve farklı kaynaklardan aldığınız bilgiler birbiriyle çelişiyor. Hangilerinin güvenilir olduğunu anlamak zor olabilir. Bunun yerine eleştirel düşünme becerilerinizi kullanarak her kaynağın güvenilirliğini dikkatle değerlendirirsiniz. Yazarın uzmanlık alanı, yayının itibarı ve sunulan kanıtlar gibi şeylere bakarak bir değerlendirme yaparsınız. Ayrıca argümanları inceleyip mantık hatalarını bulur ve sonuçların geçerli olup olmadığını değerlendirirsiniz. Bu şekilde güvenebileceğiniz bilgiyi güvenemeyeceğinizden ayırt edebilirsiniz. Bu, kanıta dayalı ve iyi düşünülmüş bir araştırma projesi yazmanıza yardımcı olur. Eleştirel düşünme becerilerinizi geliştirmek için entelektüel alçak gönüllülük, hata yapmayı kabul etme ve yeni bilgiler geldiğinde fikrinizi değiştirmeye istekli olma önemlidir. Ayrıca ön yargılardan kaçınmak, her türlü bilgiyi göz önünde bulundurmak ve sonuca varmadan önce tüm önemli verileri değerlendirmek de önemlidir. Eleştirel düşünmeyi öğrenmek, daha akıllı ve analitik bir düşünür olmanıza yardımcı olur, karmaşık dünyamızla daha kolay ve özgüvenli bir şekilde başa çıkmanıza olanak tanır. Daha iyi kararlar alabilir, problemleri çözebilir ve toplumda anlamlı katkılar yapabilirsiniz. Sonuç olarak, daha akıllı olmak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri eleştirel düşünmeyi öğrenmektir. Bu, daha net düşünme, daha iyi mantık kurma ve çevrenizdeki dünyayla daha derin bir bağ kurma gücünü size verir. Eleştirel düşünme becerilerinizi geliştirme meydan okumalarını bugün kabul edin ve entelektüel potansiyelinize ulaşmak için harekete geçin. 6. anahtar. Etkin dinlemeyi öğrenmek. Etkin dinleme, işlerinizi yapmak ve kişisel olarak büyümek için önemli bir beceridir. Bu, konuşmacıya tam dikkat vermek, dikkatlice dinlemek ve onların bakış açısını anlamaya çalışmak anlamına gelir. Etkin dinlemek için anlayışlı, sabırlı olmalı ve açık fikirli bir tutum sergilemelisiniz. Konuşmacıya tam dikkat vermek, o anın içinde olmak ve başka şeylere odaklanmamak anlamına gelir. Diyelim ki bir grup tartışmasına katılıyorsunuz ve bazı iş arkadaşlarınız birinin belli bir konu hakkında söylediklerini dinlemiyor. Telefonlarına bakıyorlar, çizim yapıyorlar ya da kenarda başka biriyle sohbet ediyorlar. Siz de böyle olmak istemiyorsunuz, bu yüzden etkin dinlemeyi tercih ediyorsunuz. Konuşanı dinliyor ve dikkat ettiğinizi göstermek için zaman zaman başınızı sallıyorsunuz. Konuşmacıyı kesmeden, kendi düşüncelerinizi eklemeden, söylediklerini bitirmelerine izin veriyorsunuz. Ayrıca anlamadığınız noktalar için açıklayıcı sorular soruyor ve önemli noktaları yeniden ifade ederek tam olarak ne söylediklerini anladığınızdan emin oluyorsunuz. Etkin dinleme ile diğer kişiye saygı gösterdiğinizi ortaya koyar ve onların düşüncelerini paylaşmasını kolaylaştırırsınız. Etkin dinleme sadece ne söylediklerini değil, nasıl hissettiklerini ve ne demek istediklerini anlamakla ilgilidir. Anlayışlı olmak, karşınızdaki kişiyi önemseyerek onların bakış açısını görmeye istekli olmalısınız. Etkin dinleme, iletişiminizi geliştirir, ilişkilerinizi güçlendirir ve başkalarının düşüncelerini
ve duygularını öğrenmenizi sağlar. Aynı zamanda daha düşünceli ve empatik bir insan olmanızı sağlar. Etkin dinleme becerilerini günlük etkileşimlerinizde kullanarak ilişkilerinizi ve zihninizi nasıl geliştirebileceğinizi görün. 7. anahtar. Problem çözmeyi öğrenmek. Problem çözme, akıllı olmak ve öğrenmek için önemli bir beceridir. İstenilen sonuçları elde etmek için zorlukları tanımlamak, olası çözümleri değerlendirmek ve etkili planlar yapmak gerekir. Problem çözme becerilerinizi geliştirmek için yaratıcı olmanız gerekir. 8. anahtar. Yaratıcılığı ve yeni fikirleri teşvik etmek. İnovasyon ve yaratıcılık, entelektüel ilerlemeyi ve büyümeyi sürdüren unsurlardır. Bunlar, kutunun dışında düşünmenizi, mevcut durumu sorgulamanızı ve yeni fikirler ve çözümler bulmanızı gerektirir. Yaratıcılığı ve yeni fikirleri teşvik etmek için açık fikirli olmalı, risk almaya hazır olmalı ve dışarıda neler olduğunu keşfetmeye kendinizi adamalısınız. Bu, sağduyunun sınırlarını bırakmak ve bilinmeyeni kucaklamakla ilgilidir. Diyelim ki bir sanatçısınız ve yeni bir tablo yapıyorsunuz. Daha önce bildiğiniz tarz ve tekniklere bağlı kalmak yerine yeni malzemeler ve stiller denemeye karar verirsiniz. Sanatın nasıl olması gerektiğine dair eski fikirlerinizi bırakır ve hayal gücünüzü serbest bırakır, kendinizi ifade etmenin yeni yollarını keşfedersiniz. Böylece başkalarını etkileyen ve ilham veren bir başyapıt ortaya koyarsınız. Yaratıcılığı ve inovasyonu teşvik etmek için merakı destekleyen, denemeyi cesaretlendiren ve farklı bakış açılarına değer veren bir ortam yaratmak gerekir. Hedef, insanların birlikte çalışıp fikirlerini paylaşabileceği, herkesin katkıda bulunabileceği ve yeni fırsatlar bulabileceği bir ortam yaratmaktır. Yaratıcı potansiyelinizi tam anlamıyla gerçekleştirebilir ve başkalarını da aynı şekilde teşvik edebilirsiniz. Yaratıcılığı ve yeni fikirleri teşvik etmek, aynı zamanda olumlu değişim ve dönüşüm getirir. Büyük fikirleriniz ve ileriye dönük düşünceleriniz geleceği şekillendirir. Sonuç olarak, yaratıcılığı ve yeni fikirleri teşvik etmek hem kişisel hem de toplumsal gelişim için önemlidir. Bu, mevcut durumu aşmanıza, mümkün olanın sınırlarını zorlamanıza ve kendiniz ve başkaları için daha iyi bir gelecek yaratmanıza yardımcı olur. Yaratıcı ve yenilikçi bir yaşam sürmeye yönelik bu meydan okumayı kabul edin ve zihninizin ve etkininizin nasıl büyüdüğünü görün. 9. anahtar. Öğrenmeye olan sevgiyi geliştirmek. Öğrenmeye olan sevgiyi geliştirmek, zihninizi iyileştirmek ve yaşam boyu akıllı kalmak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biridir. Bu, yeni şeyler öğrenmeye istekli, hevesli ve motive olmayı, becerilerinizi geliştirmek için çaba göstermeyi ifade eder. Öğrenmeye olan sevgiyi geliştirmek için açık fikirli olmalı, öğrenmeye istekli olmalı ve kendinizi geliştirmeye kendinizi adamış olmalısınız. Öğrenmeyi bir hedef olarak değil, bir yolculuk olarak görmek ve bilgi arayışını keyifli bir süreç olarak kabul etmek bu sevginin önemli parçalarındandır. Diyelim ki bir öğrenci sınav için çalışıyorsunuz. Çalışmayı bir zorunluluk olarak görmek yerine bunu ilgiyle ve heyecanla yaklaşmaya karar verirsiniz. Yeni bilgiler ve öğrenme yolları arar, farklı bakış açıları ve fikirler üzerinde düşünürsünüz. Ayrıca öğrendiklerinizi gerçek dünyadaki sorunları çözmek ve durumlarla başa çıkmak için yaratıcı bir şekilde kullanmaya çaba gösterirsiniz. Çünkü öğrenmeyi seviyorsunuz, bu nedenle konuyu daha iyi anlar ve okul dışında da kullanabileceğiniz faydalı beceriler edinirsiniz. Öğrenmeye olan sevgiyi geliştirmek için proaktif olmak, hedefler koymak ve büyümek için yollar aramak önemlidir. Bu sevgiyi geliştirdiğinizde, yaşam boyu bilginizi genişletmek için yeni zorluklar ve deneyimler aramaya devam edersiniz. Ayrıca, bugün içinde yaşadığımız karmaşık dünyada daha esnek, güçlü ve özgüvenli bir şekilde hareket edebilirsiniz. Sonuç olarak, öğrenmeye olan sevgiyi geliştirmek hem entelektüel gelişim hem de kişisel mutluluk için önemlidir. Bu, tam potansiyelinize ulaşmanıza, hayallerinizi takip etmenize ve anlamlı, amaçlı bir hayat yaşamanıza yardımcı olur. Bu yüzden öğrenme sürecinden keyif alın ve zekanızın ve gelişim fırsatlarınızın nasıl büyüdüğünü görün. 10. anahtar.
Farklı bakış açılarına sahip insanlarla birlikte olmak. Farklı bakış açılarına sahip insanlarla birlikte olmak hem entelektüel hem de kişisel gelişim için önemlidir. Bu, farklı deneyimlere, geçmişlere ve bakış açılarına sahip insanları aramak ve onlarla açık ve dürüst bir şekilde konuşmak anlamına gelir. Farklı bakış açılarına sahip insanlarla birlikte olmak için alçak gönüllü, empatik olmalı ve açık fikirli olmalısınız. Bu, herkesin değerli bir şey sunabileceğini ve başkalarının deneyimlerinden ve fikirlerinden öğrenebileceğinizi fark etmekle ilgilidir. Diyelim ki farklı kültürlerden insanlarla bir proje üzerinde çalışıyorsunuz. Aynı eski düşünme ve yapma yollarına bağlı kalmak yerine takımınızdaki farklı bakış açılarına değer verirsiniz. Takım arkadaşlarınızdan geri bildirim istersiniz ve onların düşüncelerini ve fikirlerini paylaşmaları için onları cesaretlendirirsiniz. Ayrıca söylediklerine dikkatle kulak verir ve onların bakış açılarını ve deneyimlerini anlamaya çalışırsınız. Takımınızın kolektif bilgeliğini kullanarak farklı bakış açılarına dayalı yeni çözümler üretebilirsiniz. Birlikte çalışarak ve birbirinizle konuşarak farklı bakış açılarına sahip insanlarla çevrili olmak, konfor alanınızı terk etmek ve sizden farklı olan insanlarla konuşmaya açık olmak anlamına gelir. Farklı bakış açılarına sahip insanlarla çevrili olmak, toplumda empatiyi ve anlayışı teşvik etmek, engelleri kaldırmak ve köprüler kurmak, toplumu herkes için daha adil ve açık hale getirmektir. Farklı bakış açılarına sahip insanlarla çevrili olmak, ufkunuzu genişletir, varsayımlarınızı test eder ve dünyayı daha geniş bir şekilde görmenizi sağlar. Ayrıca daha anlayışlı ve şefkatli hale gelir, bu da ilişkilerinizi güçlendirmenize ve dünyayı daha iyi bir hale getirebilmenize yardımcı olur. Farklı bakış açılarına sahip insanlarla çevrili olmak, entelektüel gelişim ve toplumsal ilerleme için önemlidir. Bu, farklı geçmişlere sahip insanların birbirlerini daha iyi anlamalarını ve daha çok önemsemelerini sağlar, ufuklarını genişletir ve varsayımlarını sorgulatır. Bu yüzden sizden farklı olan insanlarla etkileşimde bulunma fırsatları arayın ve bilginizin ve etkininizin nasıl büyüdüğünü görün. Hayatınızı nasıl yaşamak istersiniz? Bu soru basit gibi görünse de, kim olduğumuzun özüne iner ve bizi, hayal kırıklıkları ve aşırı düşünme döngülerine saplanmış, potansiyelini gerçekleştiremeyen nesillerin tuzağını gözler önüne serer. Kendinizle geçireceğiniz bu sakin düşünme zamanı, büyüklüğe giden yolun başlangıcıdır. Büyük vaatler vermek ya da yüksek hedefler koymak yerine kendinize derin, sarsılmaz bir söz verme anıdır bu. Değişme, büyüme ve bizi tuzağa sokan bitmeyen döngüyü kırma sözü. Stoacı filozoflar, insan olmanın ne demek olduğunu derinlemesine anlamışlardı ve bu tehlikeli yolculuğun üstesinden gelmek için bize zamansız bir bilgelik sundular. Epiktetos'un dediği gibi, önce kendine ne olacağını söyle, sonra yapman gerekeni yap. Bu, Stoacılığın ana fikrini özetler. Bu, sadece hedeflerimizi tanımlamak değil, aynı zamanda karakterimizi, doğamızla ve erdemle uyum içinde şekillendirmeyi ifade eder. Büyüklük, her gün yaptığımız seçimler ve hareketlerle yapılır, bir ödül değil. Stoacılık, sadece olanı kabullenmek değil, yaşamın içinde aktif bir katılımı ifade eder. Kaos ve baskılar içinde bile değerlerimize göre yaşamayı taahhüt etmekle ilgilidir. Birinci ders, içsel pusula, dikkat dağıtıcılar ve dışsal baskılarla dolu bir dünyada çok önemlidir. İçsel pusulamız, dikkat dağıtıcılar ve dışsal baskılarla dolu bir dünyada çok önemlidir. Çünkü düşüncelerimiz ve duygularımız üzerinde kontrol sahibi olduğumuzda mevcut durumu sorgulayabiliriz, sıradanlığın ötesine geçebiliriz ve büyüklüğe giden yolu açabiliriz. Gerçekten de düşüncelerimiz ve duygularımız üzerinde kontrol sahibi olmak, bizi sıradanlık döngüsünden çıkarmak ve büyük bir insan olmak için ilk adımdır. Bu, algılarımızın gerçeğimizi değiştirme gücüne sahip olduğunu fark etmekle başlar. Stoacı ilkeleri benimseyerek, duygusal ustalık, akıl ve odaklanma konularında hayatın zorluklarına soğukkanlılık ve dirençle yaklaşabilmek için gereken araçları kendimize sunarız. Bu yolculuk basit değildir ve engellerle karşılaşabiliriz. Ancak karşılaştığımız zorluklar sayesinde büyür ve değişiriz. Zorlukları aşılmaz engeller olarak görmek yerine gelişim ve öğrenme fırsatları olarak görmeyi seçebiliriz.
Bu seçim, başlangıçta küçük bir karar gibi görünse de hayatımızın seyrini büyük ölçüde etkiler. Stoacı pratiği benimseyerek her türlü zorluğu büyüme fırsatı olarak görmeye başlarız. Bu değişim sadece hayatı nasıl düşündüğümüzü değil, aynı zamanda nasıl yaşadığımızı da değiştirir. Artık her günü çözülmesi gereken bir problem olarak görmek yerine sabır, direnç ve cesaret gibi erdemleri pratiğe dökme fırsatı olarak görmeye başlarız. Bu ders, dünyayla olan ilişkimize yeniden düşünmemizi zorlar. Düşüncelerin ve eylemlerin büyük mücadelelerin yaşandığı gerçek alanımız olduğuna dair devrimci bir anlam taşır. Sıradanlık döngüsünden çıkmanın yolu bakış açımızı değiştirmekten geçer. Bunu yapmak için sadece stoacı ilkeleri anlamamız değil, aynı zamanda hayatımızın her alanında bunlara sadık kalmak için kararlı olmamız gerekir. İkinci ders. Başımıza gelenleri kabul ederek güçlenmek. Stoacılık, kaderi kabul etmenin ve çoğu zaman başarıyı engelleyen sıradanlık, hayal kırıklığı ve aşırı düşünme döngüsünden çıkmanın güçlü bir yoludur. Bu eski felsefe, başımıza gelenlere nasıl tepki vereceğimizi seçebileceğimizi söylese de olanları değiştiremeyiz. Stoacı filozof Marcus Aurelius, bize başımıza gelen her şeyin, evrenin daha büyük, daha mantıklı düzeninin bir parçası olduğunu kabul etmemizi öğütler. Kaderin seni bağladığı şeyleri kabul et, der. Bu kabul, pasif bir teslimiyet değil, hayatın içinde aktif bir katılım anlamına gelir. Kaderi kabul etmek, hayatın iniş ve çıkışlarıyla sadece başa çıkmak değildir. Bulunduğumuz durumu kabul etmek ve bu sınırlar içinde mükemmellik için çabalamak demektir. Bu, hayatımızdaki her gerileme ve hayal kırıklığının sabır, direnç ve azim gibi erdemleri pratiğe dökme fırsatı olduğunu görmeyi gerektirir. Bu bakış açısı, başarısızlığı son olarak görmektense, başarıya giden bir adım olarak görmemizi sağlar. Bu şekilde düşünme değişikliği, umutsuzluk ve yetersizlik döngülerini kırmak için çok önemlidir. Başarısızlık, gücümüzün ona kaçınmakta değil, onunla nasıl başa çıkacağımızda olduğunu öğretir. Bu, öğrenme ve sürekli gelişme odaklı bir zihniyet geliştirmemize yardımcı olur. Ayrıca, stoacılık, aşırı düşünmeyi durdurmayı öğütler. Çünkü aşırı düşünmek bizi hareketsiz bırakır ve mutsuz eder. Hayatın zorlukları, kaderimizi kabul ederek ve etki alanımızda çalışarak dengeli bir şekilde ele alınabilir. Hem olanı kabul etme, hem de harekete geçme arasında bu dengeyi bulmak, hedeflerimize ulaşmamıza ve tam potansiyelimize ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Bu stoacı bilgeliği günlük hayatımıza entegre etmek, sadece kendi yolculuklarımızdaki zorluklarla başa çıkmamıza değil, aynı zamanda önceki nesillerin koyduğu sınırları aşmamıza da yardımcı olur. Üçüncü ders, şu anın gücünü kullanmak. Stoacılık, bizi hayatın zorluklarından kaçmak için değil, bunları netlik ve odakla karşılamak amacıyla şu anı yaşamanın önemini öğretir. Ünlü bir stoacı filozof Seneca, gerçek mutluluk, geleceği düşünmeden anı yaşamaktır der. Bu bilgelik, odak noktamızı geçmişteki ya da gelecekteki şeylerden şimdiki zamana kaydırmamız için bizi cesaretlendirir. Şu anı anlamak ve buna odaklanmak, bizi aşırı düşünmeden, zihnimizdeki gelecek kaygıları ve geçmiş pişmanlıklarından özgür kılar. Bu, sadece pasif bir şekilde anı kabul etmek değil, aktif bir şekilde onunla etkileşime girmektir. Biz stoacı olarak düşüncelerimizi, eylemlerimizi ve duygularımızı dikkatlice gözlemeli ve hangi alanlarda değişiklik yapabileceğimizi, hangi alanlarda ise kabul etmemiz gerektiğini anlamalıyız. Şu anın farkında olarak her zaman iyi olma fırsatımızı, hedeflerimize doğru ilerleme şansımızı ve hayatımızda görmek istediğimiz değişiklikleri yapma fırsatımızı bulabiliriz. Bu farkındalık, sıradanlık döngüsünü kırmamıza ve her anı aktif bir şekilde yaşamamıza yardımcı olur. Dördüncü ders, kendini yansıtma ve sürekli iyileşme erdemleri. Stoacılık, sıradanlık, hayal kırıklığı ve aşırı düşünme döngüsünden çıkma yolunda kendini yansıtma ve sürekli gelişim uygulamalarını tanıtır. Stoacı filozof Epiktetos, her gün yaptıklarımızı ve düşündüklerimizi gözden geçirmemiz gerektiğini söyler. Kendini yansıtma, dış dünyadaki kaos ve karışıklıkların müdahale etmeden gerçek benliğimizi görmenin tek yoludur. Kendini yansıtmak, bizi engelleyen ve mutsuz eden alışkanlıkları ve kalıpları bulmak için
güçlü bir yoldur. Düşüncelerimizi ve eylemlerimizi düzenli olarak gözden geçirdiğimizde içsel değerlerimiz ve hedeflerimizle ne kadar uyumlu olduğumuzu fark ederiz. Bu, sürekli bir kişisel evrim süreci başlatır. Kendini yansıtma, sadece kusurlarımızı bulmak için değil, aynı zamanda gerçekten gelişmek için bir yoldur. Kendi egolarımızı bir kenara koyarak, karakterimizi ve eylemlerimizi dürüstçe değerlendiririz. Bu süreç, bizim için acı verici olsa da, işte bu rahatsızlıkla büyürüz. Erdemler olan bilgelik, adalet, cesaret ve ölçülülük bu süreçte karşımıza çıkar ve sıradanlıktan mükemmelliğe giden yolu gösterir. 5. ders. Disiplinli olmayı ve kendini kontrol etmeyi öğrenmek. Stoacılık, sıradanlık, hayal kırıklığı ve aşırı düşünme döngüsünü aşmak için disiplin ve özdenetim geliştirmeyi önerir. Bu erdemler, başarı ve mutluluğa giden yolda gerekli zihniyet ve yaşam biçimini geliştirmemizi sağlar. Stoacı düşüncenin en önemli figürlerinden biri olan Epiktetos, özgürlüğü aramak için özgürlüğün kendisini değil, disiplin ve özdenetimi geliştirmemiz gerektiğini söyler. Bu, ilk bakışta çelişkili bir bilgeliktir. Çünkü eylemlerimizi ve arzularımızı kontrol etmek, hayatımız ve sonuçları üzerinde gerçek kontrol elde etmenin ilk adımıdır. Stoik anlamda disiplin, sadece kurallara ya da takvimlere sorgusuzca uymak değildir. Kendi değerlerimize ve hedeflerimize uygun bir denge durumu yaratmakla ilgilidir. Bu, daha doğru ama zor olanı seçmeyi, küçük ödüller yerine büyük ödülleri beklemeyi ve hayat dolup taşarken odaklanmayı gerektirir. Kendimizi düzenleme ve organize etme yeteneğimiz, hayatın zorluklarını zarafetle ele almamıza ve çabalarımızı hedeflerimize doğru etkili bir şekilde yönlendirmemize yardımcı olur. Bununla birlikte özdenetim, duygularımızı ve isteklerimizi ilerlememize engel olmak yerine ilerlememizi destekleyecek şekilde yönetme becerisidir. Kısa vadeli baştan çıkarıcılıklara karşı koyacak içsel güce sahip olmak, uzun vadeli başarıyı elde etmek için gereklidir. Ayrıca disiplin ve özdenetim öğrenmek, aşırı düşünmenin üstesinden gelmek için güçlü bir yol sunar. Kendimizi hızlı ve amaçlı hareket etmeye alıştırarak şüphe ve kararsızlık için daha az yer bırakırız. Bu da bizi aşırı düşünmekten alıkoyar. Hayata bu proaktif yaklaşım, ruminatif, geriye dönük düşünme, bir zihniyetten eyleme dayalı bir zihniyete geçişi teşvik eder. Karar veren kişi, korku veya endişe nedeniyle değil, güç ve netlik noktasından hareket eder. Bu stoik erdemler, yalnızca sıradanlık döngüsünden çıkmamıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda disiplinli ve özdenetimli olduğumuzda hayatımızda neler mümkün olduğunu da gösterir. 6. ders. Uyarlanabilirliğin gücü ve değişimi kabul etmek. Başarıya giden yolda sıradanlık, hayal kırıklığı ve aşırı düşünme döngüsünü kırmak için Stoacılığın uyarlanabilirlik erdemini kullanmak gerekir. Stoacılar, hayatın ne kadar öngörülemez olduğunu derinlemesine anlamış ve değişimi, direnç geliştirme ve büyüme yolu olarak kabul etmişlerdir. Stoik filozof Seneca, planlarımıza ya da beklentilerimize fazla bağlanmanın, sıkıntıya düşmemize ve hayal kırıklığına uğramamıza yol açabileceğini söyler. Bunun yerine hayatın zorluklarına esnek bir yaklaşım önerir ve değişen durumlara göre düşüncelerimizi ve planlarımızı değiştirmemizi ister. Değişime uyum sağlamak, zorlukları zarafetle ele alabilmemizi sağlar, çünkü neyi kontrol edebileceğimizi ve neyi kabul etmemiz gerektiğini anlamamıza yardımcı olur. Uyarlanabilirlik, tembellik ya da hırs eksikliği değil, anı dinamik bir şekilde yaşama ve kontrolümüz dışındaki şeyleri kabul etme bilincidir. Zihnimizi değişime açık tutarak, aşırı düşünmenin felç edici etkisinden ve hayal kırıklığına uğramış hayallerden kurtulabiliriz. Yönümüzü gerektiğinde değiştirebiliriz ve uzun vadeli hedeflerimizle uyumlu yeni yollar arayabiliriz. Bu değişime ve büyümeye açıklık, sıradanlığın zincirlerinden kurtulmamıza yardımcı olacak ve hayatın iniş çıkışlarına uyum sağlayan başarılı bir yolu bulmamızı sağlayacaktır. Ayrıca değişimi kabul etmek, yenilikçi fikirlerin ve yaratıcılığın kültürünü teşvik eder ki, bunlar mükemmellik için çaba gösterirken oldukça önemlidir. 7. ders. Sınırlar belirlemek ve listeler yapmanın önemi.
Sınır koymayı ve etkili bir şekilde önceliklendirmeyi öğrenmek, sıradanlık, hayal kırıklığı ve aşırı düşünme döngüsünü aşmanın önemli bir parçasıdır. Stoacılık, doğayla uyum içinde yaşamanın ve önemli olana odaklanmanın önemini vurgulayan bir yaşam biçimidir. Marcus Aurelius, Meditasyonlar adlı eserinde odaklanmamız gereken şeyleri seçmemizi öğütler. Bu yöntemle taahhütlerimizi dikkatlice değerlendirir ve sadece temel değerlerimizle uyumlu ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak şeyleri yapmayı seçeriz. Zaman ve enerjimize sınırlamalar koyarak sadece sıradanlığa bizi götürebilecek şeylere takılmaktan kaçınırız. Önceliklendirmek sadece önemsiz şeyleri ortadan kaldırmakla ilgili değil, aynı zamanda dikkat ve enerjimizi en verimli şekilde kullanarak kendimizi en tatmin edici şekilde hissetmemizi sağlayacak şeylere odaklanmaktır. Stoik bu ilkeye göre hayatımızı amaçlı bir şekilde yaşamalı ve başarıya götürecek seçimler yapmalıyız. Bunun için bazı fırsatlara ve görevlere hayır dememiz gerekir. Bu, korku ya da tembellikten değil, kaynaklarımızın sınırlı olduğunun farkında olup bunları akıllıca kullanmamız gerektiği içindir. Öncelik koymak, hayatın talepleriyle netlik ve amaçla başa çıkmamıza yardımcı olur ve yaptığımız şeylerin kişisel ve profesyonel olarak büyümemize katkı sağladığından emin olur. Bu yapılandırılmış yaşam biçimi, karar veremeyenler için de yardımcı olur. Çünkü onlara bir çerçeve sunar. Neye odaklanmamız gerektiğini ve sınırlarımızı bilmek, kararları kolaylaştırır ve erteleme sorununu ortadan kaldırır. 8. ders. Başarının temeli olarak başarısızlık. Başarısızlıkla ilgili hislerimizi değiştirmek, sıradanlık, hayal kırıklığı ve aşırı düşünme döngüsünden çıkmanın temel bir parçasıdır. Stoacılık, başarısızlığı bir engel değil, başarının gerekli bir parçası olarak görmeyi öğretir. Hayatın zorluklarına pratik bir yaklaşım benimseyerek, Marcus Aurelius'un yansıtıcı yazıları, hatalarımızdan ders almayı ve her birini kendimizi ve planlarımızı geliştirme fırsatı olarak görmeyi öğütler. Stoik bakış açısına göre, başarısızlık korkusunu bir kenara bırakabiliriz ve her denemenin bir öğrenme fırsatı olduğunu fark edebiliriz. Başarısızlığın mükemmelliğe giden yolun önemli ve değerli bir parçası olduğunu kabul ettiğimizde, aşırı düşünmenin ve hata yapma korkusunun felç edici etkisinden kurtulmuş oluruz. Bu bakış açısı değişikliği, sıradanlık ve hayal kırıklığı döngülerinden çıkmak için gereklidir. Çünkü bu döngüler genellikle konfor alanını terk etmeyen insanları tuzağa düşürür. Başarısızlıkla yapıcı bir şekilde ilgilenmek, direnç de geliştirir ve bu da uzun vadeli başarı için gerekli bir özelliktir. Stoik uygulama, premeditatio malorum, kötü şeylerin önceden düşünülmesi. İşler ters gittiğinde sakin ve kararlı olmamıza yardımcı olur. Bu, sorunlar ve aksilikler için hazırlıklı olmamıza yardımcı olur. Fakat onlara takılı kalmamız için değil. Onlardan nasıl geçeceğimize dair çözümler geliştirmemizi sağlar. Bu proaktif yaklaşım, başarısızlıkla karşılaştığımızda pes etmememizi, bunun yerine neyin yanlış gittiğini anlamaya, ondan ders çıkarmaya ve daha fazla güç ve anlayışla devam etmeye hazır olmamızı sağlar. 9. ders, Stoik ilke olarak. Kendine yeterlilik. Stoik, öz yeterlilik ilkesi, sıradanlık, hayal kırıklığı ve aşırı düşünme döngüsünden kurtulmanın anahtarıdır. Stoacılık, gerçek anlamda özgür ve güçlü olmanın, mutluluğu ve tatmini başkalarının onayına ya da başarılarına bağlı kılmamaktan geçtiğini öğretir. Seneca ve Epiktetos gibi filozofların desteklediği bu fikir, içsel bir güç ve huzur kalesi inşa etmemizi ve buradan direnç ve ilham almamızı önerir. Kendine yeterli olmayı çalışarak, hayatın iniş çıkışlarıyla sakin bir şekilde başa çıkabilmek için gereken araçları kendimize sunarız. Başarı ve mutluluğumuz dış dünyadaki değişimlere bağlı olmadan, kendi içsel gücümüze dayalı olduğunda daha sağlıklı ve tutarlı seçimler yapabiliriz. Başkalarının düşüncelerine ve beklentilerine daha az bağımlı hale geliriz ve kendi gerçek değerlerimize ve hedeflerimize uygun yolları izleriz. Kendi başımıza düşünme ve hareket etme yeteneği, kişisel güvenliğimizi aşarak toplumsal normlar ve kişisel güvensizliklerin dayattığı sıradanlık tuzağından kurtulmamıza yardımcı olur. 10. ders, aşırı düşünmeden kurtulmanın yolu. Sıradanlık, hayal kırıklığı ve aşırı düşünme döngüsünden kurtulmanın yolunda stoacılık her şeyin farkındalıkla hareket etmek olduğunu öğretir. Bu ilke,
geçmişteki pişmanlıklar ya da gelecekteki endişeler yerine kararlar alırken ve görevler üzerinde çalışırken tam bir farkındalık ve amaçla hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu vurgular. Marcus Aurelius, bu yaşam biçimini benimseyen ünlü bir stoik filozoftur. Bu yaşam tarzı, her şeyi net bir zihin ve net bir odakla yapmamız gerektiğini söyler, böylece enerjimiz anlamlı hedeflere yönlendirilir. Bu tür bir farkındalıkla yapılan eylem, aşırı düşünmenin neden olduğu felci aşmamıza yardımcı olur. Karar verememek ya da işlere başlamamak, sıradanlık döngüsünü devam ettirir. Fakat farkındalıkla yapılan eylemler bizi bu durumlardan kurtarır. Bu tür bir eylem, görevlerimize daha derin bir bağlılık hissetmemizi sağlar ve bu da her adımı bir anlam ve tatmin duygusuyla atmamıza yol açar. Farkındalıkla hareket etmek, zorlukları zarafet ve kararlılıkla karşılamamıza yardımcı olur. Seneca, zamanın testinden geçmiş dersler verdi. Bu dersler, hayatımızın bazı yönlerini özel tutmanın ne kadar önemli olduğunu öğretti. Bu dersler, hayatın deneyimlerine saygı gösterilmesi ve huzur içinde yaşanması gerektiğini öğretir. Her şeyin herkese açıklanmasının gerekmediğini anlayarak, hayatın bir kısmının özel kalmasının önemini kavrarız. Stoik bilgelik doğrultusunda erdem, direnç ve iç huzur içinde yaşamak için hayatın 7 yönünü inceleyelim. Birinci yön, içsel hisarınız. Marcus Aurelius, içsel hisar, içsel kale kavramını tanıttı. Bu, etrafımızda ne olursa olsun güven ve güç bulabileceğimiz, içinde kendimizi güvende hissedeceğimiz bir sığınak olarak tanımlanır. En özel yansılamalarımız, mücadelelerimiz ve zaferlerimiz bu kişisel sığınakta gerçekleşir. İçsel hisarımızda dış dünyadan hiçbir şey bizi benzersiz yapan yönlerimizden alıkoyamaz. Gerçek benliğimizle bu içsel sükunet içinde buluşuruz ve dünyayı, inançlarımızı ve kimliğimizi şekillendiren bir içsel diyalog kurarız. Stoikler, bu içsel diyalogun öz gelişim ve kozmostaki yerimizi kavrayabilmek için hayati önemde olduğunu düşünür. Sürekli bir gelişim ve yansıma sürecidir. Bu süreçte ne yaptığımızı sorgular, korkularımızla yüzleşir ve bilgelik, adalet, cesaret ve denge gibi erdemleri geliştiririz. İçsel değişimimizi konuşmak, bu süreci anlamlı kılmak yerine onu yüzeysel hale getirebilir ve gerçek benliğimizi keşfetme yolumuzu sapıtabilir. İçsel hisarımız aynı zamanda dış dünyanın kaosundan kaçmak için bir sığınaktır. Başkalarının fikirlerinden ya da beklentilerinden uzak, sadece kendi eylemlerimize ve tepkilerimize odaklanmak stoik bir uygulamadır. Bu şekilde kontrol edebileceğimiz şeyleri öğrenir ve kontrol edemediğimiz şeylere karşı sakin kalmayı başarırız. İçsel hisarımızı kutsal ve gizli tutarak onun bir güç ve direnç kaynağı olarak korunmasına yardımcı oluruz. Bu, erdem ve iç huzur yolunda stoik arayışımıza güç katar. İkinci yön, sorunlarınız ve zorluklarınız. Zorlukları deneyimlemek derinlemesine kişisel ve dönüştürücüdür. Her insanı kendine has bir şekilde şekillendirir. Stoikler, mücadelelerimizin ayrıntılarının gizli tutulması gerektiğini söyler. Bu, sır saklama anlamında değil, gelişimimizin ne kadar kişisel olduğunu yansıtır. Sorunlarla karşılaştığımızda sabır, disiplin ve direnç gibi erdemleri kullanmamız beklenir. Bu zamanlar karakterimizi sınar ve denemelerle şekillendirir. Mücadelelerimizin her ayrıntısını paylaştığımızda içsel sürecimize odaklanmayı unutabiliriz. Bunun yerine başkalarından onay veya sempati arayabiliriz. Stoik düşünce, sorunlarımızı kalbimize almayı, derinlemesine düşünmeyi ve bunları kişisel gelişim için kullanmayı öğütler. Gerçek değer, zorluklardan kazandığımız güç ve bilgeliktedir. Bu süreç, iç gözlem ve özgüven gerektirir. Ayrıca sıkıntılarımızı özel tutmak, gururumuzu korur ve yaşadığımız hikayeye olan kontrolümüzü artırır. Acıyı heyecan verici bir şey gibi gösteren bir kültürde, bu sıkıntılara karşı sakin bir kararlılıkla yaklaşmak, kamuya ödüller veya takdir aramadan sessiz bir onur duygusu verir. Bu, yardım ya da destek istememek anlamına gelmez. Sadece mücadelelerimizin ayrıntılarının bizimle kaldığını ve bunlarla başa çıkmamız gerektiğini anlatır. Bu şekilde, Stoik ilkeye göre değişebileceğimiz, seçebileceğimiz
ve zorluklara nasıl tepki vereceğimiz üzerinde odaklanarak zorluklarımızı kendi iç yolculuğumuz olarak yaşarız. Stoikler, zorluklarımızı ve sıkıntılarımızı kendimize ait tutmanın yalnızlık değil, insan ruhunun direncinin bir testi olduğunu söylerler. Sessizce, kimse yokken hayatımızın derinliklerinde büyürüz. Sorunlarımızı olduğu gibi kabul ettiğimizde onlardan gerçekten öğrenebiliriz ve öğrendiklerimizi gelecekteki sorunlarla başa çıkmak için kullanabiliriz. Bu yöntem, direnç, özgüven ve derin bir iç huzur geliştirmemize yardımcı olur. Bu da hayatın zorlu sularında yol alırken son derece önemlidir. Üçüncü yön, siyasetle ilgili düşünce ve duygularınız. Stoik felsefe, akıl, öz denetim ve iç huzuru vurguladığı için politik görüşler ve fikirler hakkında konuşmak daha karmaşık bir hale gelir. Stoikler, Marcus Aurelius, Seneca ve Epiktetos gibi filozoflar politikayla ilgili işler yapmışlardır. Marcus Aurelius özellikle bir Roma imparatoruydu. Ancak öğretilerinde kişinin kontrol edebileceği şeylere odaklanmanın önemini vurgularlar. Siyaset çok sayıda anlaşmazlığa yol açabilir, bu yüzden politik görüşler hakkında konuşmak bazen gereksiz tartışmalar, stres ve anlaşmazlık yaratabilir, bu da iyi ve huzurlu bir yaşam sürmemize engel olabilir. Bu yüzden politik görüşlerinizi kendinize saklamak, kişisel gelişim ve felsefi ilkelere odaklanmanız için en iyi seçenek olabilir. Stoik felsefe, iç huzurunuzu korumayı ve kişisel erdemlere odaklanmayı önerir. Politik görüşlerinizi saklamak buna benzer bir uygulamadır. Kamuoyunda siyasi tartışmalara katılmamayı ya da görüşlerinizi açıklamayı seçerek huzurunuzu bozan dışsal çatışmaları en aza indirirsiniz. Bu düşünce biçimi siyasete ilgisiz veya kayıtsız olmanız anlamına gelmez. Sadece iç huzur ve akılcı bir diyalogu, bölücü olabilecek kamuya açık tartışmaların önünde tutmayı tercih ettiğinizi gösterir. Siyasi görüşleri gizli tutmak, başkalarıyla daha açık fikirli bir şekilde etkileşimde bulunmayı kolaylaştırır ve bu da siyasi farklılıkların ötesinde bir topluluk ruhu inşa etmemize yardımcı olur. Bu yaklaşım, tüm insanların karşılıklı saygı ve anlayış temelinde aynı topluluğun parçası olduklarını belirten stoik bir ilke olan kozmopolitanizmi yansıtır. Siyasi inançlarımızı gizleyerek ortak insan değerleri ve toplumsal ilerleme üzerine odaklanan diyaloglar için alan açarız. Görüşlerimizi açıkça sergilememek, bu düşünce tarzı, farklı bakış açılarını dinlemeyi ve bunlardan bir şeyler öğrenmeyi teşvik eder. Bu da başkalarını daha iyi anlamamıza ve onlarla daha iyi ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Bu şekilde hem bilgelik ve adalet gibi stoik erdemleri etkileşimlerimizde yaşarız, hem de insanların fikir ayrılıklarının ortak, iyi ve insanlık arayışımıza engel teşkil etmediği bir toplum inşa etmeye yardımcı oluruz. Dördüncü yön, planlarınız ve hedefleriniz. Stoik felsefe, Marcus Aurelius ve onun takipçileri, iyi bir yaşam sürmenin akıl ve erdem temelli olduğunu vurgulamıştır. Eylemlere odaklanarak Stoikler planlar ve hedeflerin de gizli tutulması gerektiğini söylerler. Stoikler, direnç, sabır ve uyum sağlama yeteneğine büyük değer verirler. Çünkü hedeflerimize giden yol genellikle belirsizlik ve zorluklarla doludur. Planlarımızı ve hedeflerimizi kendimize saklayarak, başkalarının beklentilerinden ya da erken eleştirilerden etkilenmeden odaklanabiliriz. Stoikler, gerçekten kontrol edebileceğimiz tek şeyin kendi düşünce ve eylemlerimiz olduğunu söylerler, bu yüzden hedeflerimizi özel tutmak gerektiğini belirtirler. Hedeflerimizi henüz hazırken halka açıklarsak, görüşler ve olumsuz geri bildirimlerle karşılaşabiliriz. Bu da kararlılığımızı zayıflatabilir veya yolumuzu sorgulamamıza yol açabilir. Ayrıca stoik pratiği olan şimdi ve buradaya odaklanmak, gelecekte yapacaklarımızı ya da başkalarının bizim hakkımızdaki düşüncelerini fazla düşünmekle zarar görür. Hedefe giden yol, tıpkı hedefin kendisi kadar önemlidir. Bu, stoik erdemlerin bilgelik, disiplin ve sebatın bir örneğidir. Hedeflerimizi başkalarına açıklamamamız, yolculuğumuzun kim olduğumuza ve ne istediğimize uygun kalmasını sağlar. Başkalarının toplumsal beklentilerinden veya geçici trendlerden etkilenmeden. Stoikler, alçak gönüllülüğü erdem olarak kabul eder ve sessiz başarıyı güçlü bir şey olarak görürler.
Bu yaklaşım, hedeflerimize doğru çalışırken daha derin düşünmemizi sağlar ve böylece hatalarımızdan ders çıkarabiliriz. Bu şekilde başarıyı yalnızca görünürlük ve tanınma ile ölçmek yerine Stoik felsefe, planlarımızı ve hedeflerimizi kendimize saklamanın daha önemli olduğunu söyler. Yolculuğun kendisi, karşılaştığımız zorluklar, geliştirdiğimiz erdemler ve edindiğimiz bilgelik gerçek başarıyı özel kılan şeydir. Beşinci yön, kendinizi en savunmasız hissettiğiniz anlar. Stoik felsefe, kişisel erdem ve direnç inşasına odaklandığı için savunmasızlık anlarının değeri genellikle göz ardı edilir. Marcus Aurelius, Seneca ve Epiktetos gibi filozoflar, zayıflıklarımızla yüzleşmenin gelişim ve kendini anlamanın bir yolu olduğunu kabul etmişlerdir. Savunmasız hissettiğimiz anlar, bizim kim olduğumuzu ve hayatın zorluklarıyla nasıl başa çıktığımızı şekillendiren çok kişisel olaylardır. Diğer Stoikler, zayıflıklarımız ve korkularımızla yüzleşmenin gelişim ve kendini anlama yolu olduğunu tanır. Zayıf hissettiğimiz zamanlar, kim olduğumuzu şekillendiren ve hayatın zorluklarıyla nasıl başa çıktığımızı belirleyen çok kişisel olaylardır. Stoikler, bu tür zamanların gizli tutulması gerektiğini söylerler. Çünkü bu anlar, zayıflığı göstermek için değil, bizleri içsel olarak dönüştüren bir öz yansıma ve büyüme süreci başlattığı için kişiseldir. Savunmasız anlarımızı kendimize sakladığımızda, duygularımız ve deneyimlerimizle baş başa kalabiliriz. Dışarıdan gelen yargılar ya da etkiler olmadan. Bu yalnızlık, derin düşünme ve kendini keşfetme için mükemmel bir yerdir. Korkularımızla yüzleşmek, inançlarımızı sorgulamak ve nihayetinde zorlukların üstesinden gelme gücümüzü bulmak için yalnız kalmamız gerekir. Stoik felsefenin büyük bir kısmı bu sürece dayanır ve kendimizi ve düşüncelerimizi ne kadar iyi kontrol ettiğimizin önemini vurgular. Kontrol edebileceğimiz şeylere, yani düşüncelerimize, duygularımıza ve eylemlerimize odaklanmak, zayıflıklarımızla başa çıkmamıza yardımcı olur. Stoikler, kendimize güvenmenin ne kadar önemli olduğunu ve zayıflıklarımızla başa çıkarken başkalarından onay veya sempati aramamanın ne kadar güçlü bir şey olduğunu da bilirler. Bu, yardım almanın yanlış olduğu anlamına gelmez, ancak zayıflıklarımızı fark etme ve bunlarla başa çıkma süreci kişisel bir yolculuktur. İçimize dönüp en derin korku ve şüphelerimizle yüzleşmek, Stoik erdemlerin olan cesaret ve bilgelikin bir işaretidir. Bu özel anlarda Stoik idealler olan sakinlik ve cesaret pratiği yapabiliriz. Bu da bize dünyaya daha fazla güç ve netlik ile yüzleşme hazırlığı verir. Stoiklerin zayıflık anlarını gizli tutma pratiği, kişisel gelişimin ve öz iyileşmenin ne kadar derin ve özel olduğunu kabul etmenin bir işaretidir. Bize kusurlarımızı birer başarısızlık örneği olarak değil, kendimizi tanıma ve büyüme fırsatları olarak görmeyi öğretir. Bu yaklaşım, Stoik erdemleri olan cesaret, bilgelik ve kendine güveni geliştirdiğimiz bir yolculuğa çıkarır. Böylece karakterimizi güçlü ve doğru bir şekilde inşa ederken, kendimizi keşfetme yolunda samimi ve gerçek kalabiliriz. 6. yön. Ne kadar paran olduğu. Stoik felsefe, maddi durum üzerine farklı bir bakış açısı sunar. Zenginliğin ve finansal başarının sıkça sergilendiği ve açıkça tartışıldığı bir dünyada, Marcus Aurelius, Seneca ve Epiktetos gibi Stoik filozoflar, erdemin, bilgelik ve iç huzurun, zenginlikten ve gözle görülebilen diğer şeylerden daha önemli olduğunu söylerler. Stoikler, bir kişinin karakterinin ve iyi bir hayat sürme arayışının, sahip olduğu şeylerden daha önemli olduğunu düşünürler. Gerçek zenginlik denildiğinde, bu, bir kişinin sahip oldukları değil, yaşamındaki değerleridir. Bu yüzden, bir kişinin maddi durumunu gizli tutmak en iyisidir. İster zengin olsun, ister borç içinde, ister ikisinin arasında bir yerde olsun. Bu yöntem, mütevazılığı teşvik eder, gereksiz karşılaştırmaları engeller ve dikkatleri gerçekten önemli olan şeye, yani kişisel gelişimimize ve etik bir hayat sürmeye odaklar. Stoik felsefe, kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmamız gerektiğini söyler. Bunlar, karakterimiz, eylemlerimiz ve hayatın zorluklarıyla nasıl başa çıktığımızdır. Maddi durumumuzu gizli tutmak, Stoik felsefenin basit bir yaşam sürme
ve sahip olduklarımızla mutlu olma ilkesine uygundur. Bu şekilde sahip olduklarımıza şükretmeyi öğreniriz, başkalarının sahip olduklarıyla kıyaslamadan. Bu düşünce tarzı, parayla değil, ilişkilerimizin kalitesiyle, bilgelik arayışımızla ve erdemli bir yaşam sürme pratiğimizle mutlu olacağımız basit bir yaşamı teşvik eder. Maddi bilgileri gizli tutmanın bir diğer avantajı da etkileşimlerimizin önyargılar ve varsayımlar tarafından kirletilmemesidir. Bu, ilişkilerin daha derin ve anlamlı olmasına yardımcı olur. Çünkü insanlar bir başkasının maddi durumu hakkında herhangi bir şey bilmeden, karşılıklı saygı, anlayış ve ortak değerler temelinde büyüyebilir. Bugün, insanlar çoğunlukla sahip olmak istedikleri şeylere odaklanmışlardır. Ancak stoik düşünce, bir kişinin değerinin parasıyla değil, karakteri ve erdemleriyle ölçülmesi gerektiğini hatırlatır. Maddi durumumuzu gizli tutarak, gerçek zenginliğin sahip olduklarımızdan değil, hayatımızın ve ilişkilerimizin kalitesinden geldiğini kabul etmiş oluruz. 7. yön, şikayetleriniz ve öfkeniz. Kişisel şikayetler ve kızgınlıklar, stoik felsefede akıl yürütme, duygusal dayanıklılık ve erdem arayışıyla ilişkilendirilir. Marcus Aurelius, Seneca ve Epiktetos, dışsal olayların bize zarar veremeyeceğini, yalnızca bizim bunlara verdiğimiz tepkinin bizi etkileyebileceğini vurgulamışlardır. Bu nedenle sinirlenmek veya şikayet etmek sadece gereksiz değil, aynı zamanda stoik ilkelere de ters düşer. Bu filozoflar, bu tür duyguların gizli tutulması gerektiğini, çünkü halka açıldığında genellikle işleri daha da kötüleştirdiğini ve kişisel gelişimimize ve huzur bulmamıza odaklanmamızı engellediğini söylerler. Stoik öğretiler, sadece kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmamız gerektiğini söyler, yani şikayetlerimizi ve öfkemizi kendimize saklayarak duygularımızı kontrol etme gücünü geri alırız. Her yanlış ya da haksızlık hakkında konuşmamayı seçerek dışsal olayların bizim üzerimizdeki etkisini reddediyoruz. Bu, sorunumuzu kendimiz içinde çözmeye, başkalarını ve kendimizi affetmeye ve hayatın kaçınılmaz zorlukları karşısında dinginliğimizi korumaya teşvik eder. Bu süreç, duygusal olgunluğu ve karakteri geliştirmemize yardımcı olur. Stoikler, sözlerden daha önemli olanın eylemler olduğuna inanır. Yani şikayetlerimizi gizli tutarak, dayanıklılığı ve affetmeyi eylemlerimizle gösteririz. Bu yaklaşım, sadece kendi sağlığımız için değil, etrafımızdaki insanların da daha sakin ve olgun bir şekilde tepki vermelerini teşvik edebilir. Şikayetlerimizi ve öfkemizi kendimize saklamak, içsel sorunlarımızı çözmenin ve dış dünyadaki olaylara nasıl tepki verdiğimizi kontrol etmenin gücünü bize gösterir. Bu ilkeye sadık kalarak, küçük tartışmalardan ve duygusal dalgalanmalardan yükselip kendi gelişimimize odaklanırız. Duygusal dayanıklılık, affetme ve duygusal zekamızı geliştirmek, sağlığımızı iyileştirir ve dünyayla uyum içinde yaşamamızı sağlar. Negatif duygulardan kurtulup, zarafet ve bilgelik ile ilerleme gücünü buluruz. Sonuç, içsel gücümüzü korumak. Hayatın gürültüleri ve dikkat çekici talepleri içinde içsel sığınağımızı, umudumuzu, zayıf noktalarımızı ve kişisel sınırlarımızı korumak bize güç ve huzur kaynağı olur. Gizliliğin gücü, kim olduğumuzu saklamak değil, gelişim, bilgelik ve dayanıklılık sağlayan kutsal yerlerimizi onurlandırmaktır. Bu 7 ilke, erdemin yeşerdiği ve huzurun hüküm sürdüğü bir iç bahçe inşa etmemize yardımcı olsun. Hayatın yoğun kavşaklarında ilerlerken, en önemli şeyin dışarıdan satın alabileceğimiz, kazanabileceğimiz ya da başkalarından alabileceğimiz bir şey olmadığını, zaten içimizde keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyel olduğunu hayal edin. Bu sadece bir düşünce deneyimi değil, stoik felsefenin yaşamımıza anlam, huzur ve denge getiren bilgelik üzerine kurulu bir yolculuktur. Stoacılık, iyi bir yaşamın anahtarının başkalarından takdir veya maddi zenginlik değil, erdemli bir yaşam sürerek kendimizi değerli kılmak olduğunu öğretir. Bu, dış dünyanın kaosu ve zorlukları ne olursa olsun, kendi içimizde mutluluğumuz ve huzurumuz için sağlam bir temel sunduğunu hatırlatan güçlü bir mesajdır. Başarılarınızı küçümsemek. Başarılarımızı küçümsemek sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Neden? Çünkü başarılarımızı takdir etmek, sadece kendimizi iyi hissetmek için değil,
Aynı zamanda oraya ulaşmamızı sağlayan sıkı çalışma, disiplin ve azmi onurlandırmak için de önemlidir. Bu, hedeflerimize ve değerlerimize sadık kalarak verdiğimiz sözleri yerine getirmekle ilgilidir. Stoacılıkta ılımlılık, cesaret, bilgelik ve adalet gibi erdemler çok önemlidir. Çoğu zaman bu erdemler hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olan temel unsurlardır. İster büyük ister küçük olsunlar. Bir işe başvurmak cesaret gerektirmiş olabilir, karşılaştığınız zorluklarla başa çıkmak bilgelik gerektirmiş olabilir ya da o dolabı yeniden toparlamak için disiplin gerektirmiştir. Ki bu da ılımlılığın bir biçimidir. Başarım şansa bağlıydı ya da herkes bunu yapabilirdi demek, sadece sonucu küçümsemekle kalmaz, oraya ulaşmak için gösterdiğiniz iyi alışkanlıkları da küçümsemek olur. Peki, bu düşünce tarzını nasıl değiştirebiliriz? Başardıklarımıza nasıl gururlanabiliriz? Ancak kibirli olmadan. Stoacılığın temel düşüncesi dengede ve dürüst olmak olduğudur. Kendinize şunu demelisiniz: evet, bunun için çok çalıştım. Evet, zorluklarla karşılaştım ve onları aştım. Evet, bu başarı sıkı çalışmamın ve erdemlerimin bir yansımasıdır. Bunu egoyu beslemek için değil, doğru olanı yapmak için yapmalısınız. Şimdi size yeni bir şey düşünmenizi istiyorum. Ne kadar büyük ya da küçük olduğu önemli değil. Oraya ulaşmak için yaptığınız iyi şeyleri düşünün. Belki çok disiplinliydiniz, belki cesaret gösterip konfor alanınızdan çıkıp bir sorunu çözdünüz, belki de bilgelik kullandınız. Her ne olursa olsun bir an durup bunu ve buna yol açan iyi şeyleri takdir edin. Bu egonuzu okşamak için değil, karakterinizi ve yaptığınız işi görmek için bir egzersizdir. Bu stoik pratiği kabul etmek, başarılarımıza ve kendimize bakış şeklimizi değiştirebilir. Sahip olduğumuz güçleri ve becerileri gerçekten takdir etmeye başlarız ve bu, egolarımızdan çok gösterdiğimiz erdemlere ve koyduğumuz emeğe dayanır. Başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınızın önünde tutmak. Bu sıkça yaşadığımız bir durumdur, değil mi? Bazen başkalarına yardım etmek, fedakar olmak ya da kahramanca bir şey yapmak gibi hissettiren şeyler yapmak kendimizi iyi hissettirebilir. İşte mesaiye kalmak, bir iş arkadaşına yardımcı olmak, sabah koşusunu atlayıp aile için kahvaltı hazırlamak ya da kendi hayallerinizi erteleyip başkasının ihtiyaçlarına odaklanmak. Ama bir tuhaflık var. Başkalarının ihtiyaçlarını sürekli olarak kendi ihtiyaçlarımızın önünde tutmak bizi yorgun, öfkeli yapabilir ve kimliğimizi kaybetmemize neden olabilir. Boş bir sürahiyle bardakları doldurmaya çalışırsanız bir noktada hiçbir yere varamazsınız. Stoacılık, kendimizi ihmal etmek ve bencil olmak anlamına gelmez. Aslında toplumda iyi olmak ve onu daha iyi hale getirmek çok önemlidir. Ancak aynı zamanda öz bakımında ne kadar kritik olduğunu gösterir. Çünkü kendinize bakmak bencilce değil, başkalarına iyi bakabilmek için kendinizi hazırlamak anlamına gelir. Stoacılık, kontrol edebileceğimiz şeyler ile edemeyeceğimiz şeyler arasındaki farkı öğretir. Kendi düşüncelerimiz, inançlarımız, eylemlerimiz ve evet, öz bakımımız üzerinde kontrol sahibiyiz. Ne kadar istersek isteyelim, başkalarının sağlığını ve mutluluğunu doğrudan etkileyemeyiz. Ancak etrafımızdaki insanlara yardımcı olmaya, onları desteklemeye ve sevmeye ne kadar hazır olduğumuzu değiştirebiliriz. Önce kendimize bakmamız gerekiyor. İyi dinlendiğiniz, sağlıklı olduğunuz ve huzurlu olduğunuzda hayatınızdaki insanlara ne kadar sabırlı, anlayışlı ve var olabilirsiniz. Başkalarının sağlık ve mutluluğu için nasıl daha etkili yardımcı olabilirsiniz? Zihinsel ve duygusal direnç, fiziksel sağlık kadar önemlidir. Bu, başkalarına iyi tavsiyeler verebilme, onlara destek ve güven kaynağı olabilme içsel gücüne sahip olmaktır. Peki, bu dengeyi nasıl bulabiliriz? Yardım etmek, kendi ihtiyaçlarımızı göz ardı etmek anlamına gelmemelidir. Önce öz bakımın önemli olduğunu kabul etmelisiniz. Bu, bizi iyi hissettiren şeyler için zaman ayırmak, spor yapmak, meditasyon yapmak, kitap okumak veya sadece birkaç dakika yalnız kalmak anlamına gelir. Kendi sınırlarımızı koymak ve hayır diyebilmek de buna dahildir. Bu şeyler bencilce yapılmamalıdır ama en iyi versiyonumuzu başkalarına sunabilmek için
yapılmalıdır. Bu hafta kendi sağlığınız için öncelik verebileceğiniz bir şey düşünün. Ne olabilir? Belki her gün yürüyüş yapmak, sevdiğiniz bir hobiye zaman ayırmak veya iş saatlerinizi sınırlamak. Kendinize iyi bakmak, sadece sizin için değil, başkalarına yardım ederken en iyi versiyonunuz olmanızı sağlamaktır. Komplimanları kabul etmekte zorluk yaşamak. Stoacılık, kendimize açık bir zihinle bakmanın ne kadar önemli olduğunu öğretir. Bu, hem zayıflıklarımızı hem de güçlü yönlerimizi dürüstçe görmemiz anlamına gelir. Değerimizi egoist bir şekilde değil, adil ve dengeli bir şekilde değerlendirmeliyiz. Peki, neden komplimanları kabul etmekte zorlanıyoruz? Çoğu zaman bunun nedeni kendimizi yanlış bir şekilde değerlendirmemizdir. Hatalarımıza fazla odaklanıyor olabiliriz ya da güçlü yönlerimizi kabul etmenin kibirli olacağını düşünmüş olabiliriz. Ancak işte stoik bir bakış açısı. Alçak gönüllü olmak, güçlü yönlerimizi reddetmek değil, onları gerçekçi ve sağlıklı bir şekilde fark etmektir. Stoacılık, güçlü yönlerimizi ve başarılarımızı kabul etmenin değerimizi azaltmadığını öğretir. Komplimanları zarafetle kabul etmek, daha fazla öz farkındalık ve objektiflik kazandırır. Başkalarının bizi takdir etmesi, genellikle gerçek ve takdire değer bir şey gördüklerini gösterir. Bu anları kaçırmak, başkalarının gözünden kendimizi görmek ve dünyayı nasıl etkilediğimizi anlamak, fırsatını kaçırmak demektir. Peki, komplimanları nasıl daha iyi kabul edebiliriz? Zihnimizi değiştirmek ilk adımdır. Takdiri, güçlü yönlerinizi ve yaptığınız işi gösteren bir aynaya bakmak gibi düşünmek faydalıdır. Gerçekleri reddetmek yerine söyledikleri hakkında bir an düşünün. Basitçe teşekkür etmekle pratik yapabilirsiniz. Komplimanı küçümsemeyin ya da görmezden gelmeyin. Bunun yerine işinizi ve özelliklerinizi takdir etmek için minnettarlığınızı ifade edin. Ayrıca stoacılık bu anları bir yansıma fırsatı olarak kullanmamızı önerir. Kendinize şunu sorabilirsiniz. Bunu hak etmek için ne yaptım? Bu, erdemlerimi ve sıkı çalışmamı nasıl yansıtıyor? Bu, ego beslemekle ilgili değil, büyük şeyler yapabilen ve fark yaratabilen tarafınızı tanımakla ilgilidir. Karar verememek. Kolay gibi görünen bir seçimle karşılaştığınızda kendinizi kararsız kalmış ve seçim yapamaz halde buluyor musunuz? Bu sadece bir kararsızlık değil, daha derin bir sorunun, kendimize duyduğumuz güvensizliğin bir yansımasıdır. Yanlış bir seçim yapma korkusu, hatalarla sonuçlanabileceğini düşündüğümüz şeylerden kaçmamıza neden olabilir. Ancak stoacılık bize kararları bilgelik ve akıl yürütmeyle vermemiz gerektiğini öğretir. Kararlarımızın nasıl sonuçlanacağını bilemesek de süreci kontrol edebiliriz. Stoacılık, değerlerimize uygun kararlar almak ve sonuçların ne olursa olsun hayatın bir parçası olduğunu kabul etmek gerektiğini hatırlatır. Peki, karar vermekten neden korkuyoruz? Çoğu zaman yanlış bir seçim yapmaktan korktuğumuz için bu da bizi hata ve başarısızlık olarak görmemize yol açar. Ancak stoacılık, hatalar ve başarısızlıklar olmadığını, her sonucun bir öğrenme fırsatı olduğunu söyler. Her sonuç bir derstir. Bu bakış açısıyla kendimize güvenmeli ve kararlarımızı cesaret ve güvenle almalı. Çünkü sonucun bizi büyüteceğini ve anlamamıza yardımcı olacağını biliyoruz. Kendini fazla eleştirmek. Stoacılık, aklımızla nasıl doğru seçimler yapacağımızı öğretir. Sürekli olarak her hatamızı kafamızda büyütmek, rüzgar ve gelgitleri göz önünde bulundurmadan bir gemiyi yönlendirmeye çalışmak gibidir. Yanlış yolda ilerliyoruz. Stoacılığın öğrettiği şey, mükemmeliyetin bir yalan olduğu ve ulaşamayacağımız bir hedef olduğudur. Bunun yerine ilerlemeyi hedeflemeliyiz. İlerleme, sabırlı ve kararlı adımlarla daha iyi insanlar olmamızı sağlar. Neden kendimizi fazla eleştiriyoruz? Çünkü çoğu zaman kendimize ulaşılması imkansız standartlar koyuyoruz ve bunları başkalarına koymazdık. İnsan olmanın bir parçası olarak kusurlarımızın ve hatalarımızın olduğunu unuturuz. Stoacılık, kendimize karşı daha nazik ve anlayışlı olmayı, hatalarımızı yargılamak yerine onlardan öğrenmeyi öğretir. Değişime giden yolda ilerlemek. Stoacılıkla büyümek ve kendi değerimizi kavramak. Bir değişim yaratmak için yolculuğumuza bakış açımızı değiştirmek gerekiyor. İlerlemenin istediğimiz sonuçları alamamış olsak da
her çabayla gerçekleştiğini kabul etmeliyiz. Bu, mükemmeliyet değil, ilerleme mantrası olmalı. Bu, daha iyiye gitmeye çalışmayı ya da bu konuda kayıtsız kalmayı bırakmamız gerektiği anlamına gelmez. Aksine, büyümek için daha çok çalışırken, büyümenin her zaman doğrusal olmadığını, zorluklarla dolu olduğunu ve mükemmel olmayan bir süreç olduğunu bilerek çalışmamız gerektiğini anlatır. Neden bu kadar kolayca karşılaştırma yaparız? Bunun bir kısmı, insanların doğal olarak kendi değerlerini ve başarılarını çevrelerindekilerin başarılarıyla karşılaştırmasından kaynaklanır. Ancak bu eğilim, sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla daha da güçlenmiştir. Başkalarının yaşamlarının sadece iyi anlarını gösteren fotoğraflarını sürekli olarak görmemiz, kendi deneyimlerimizin değerini sorgulamamıza neden olabilir. Stoacılık ise bu karamsarlığa karşı içsel farkındalık ve kendi yolculuğumuza duyduğumuz şükranla bu durumu tersine çevirmemizi öğretir. Stoacılık, içeriye bakmamızı, kendi gelişimimizi, erdemlerimizi ve kat ettiğimiz ilerlemeyi düşünmemizi önerir. Stoacılık, başkalarıyla karşılaştırma yapmayı değil, başkalarının iyi yönlerinden ilham almayı teşvik eder. Ama bunu kendi yolculuğumuzu küçümsemek ya da ilerlememizi sorgulamak anlamına gelmeden yapmamız gerektiğini öğretir. Karşılaştırmalardan kaçınmak için Stoacı prensiplerin uygulanması. Stoacılık, karşılaştırmalar tuzağına düşmemek için ilk adım olarak ne zaman başkalarının parlak anlarıyla kendi gizli sahnelerimizi karşılaştırmaya başladığımıza dikkat etmeyi önerir. Sosyal medyanın sadece özenle seçilmiş fotoğraflardan oluştuğunu, gerçek yaşam yansımalarını yansıtmadığını hatırlamak önemlidir. Stoacılık ayrıca değiştirebileceğimiz şeylere, yani eylemlerimize, düşüncelerimize ve iyi erdemlerimize odaklanmanın önemini vurgular. Bu, her birimizin benzersiz yolculuğunun büyüyeceği tohumlardır. Bu tohumları beslemek, dışsal onaya veya karşılaştırmaya ihtiyaç duymadan, kişisel anlamda dolu bir bahçe büyütmemize yardımcı olur. Şükran, başka bir önemli stoik ilkedir. Kendi deneyimlerimize, zorluklarımıza ve başarılarımıza şükran duymak, bizi mevcut anı kutlamaya teşvik eder ve hayatımızın ne kadar dolu olduğunu görmemizi sağlar. Bu, bizi tembel yapmaz. Aksine, tatminsizlikten değil, memnuniyetten hareketle büyümeyi ve gelişmeyi aramamız için güç verir. Kendimizi değerli görmemek. Stoacılığın bize öğrettikleri bazen yapmak istediğimiz şeyleri unutuyoruz. Örneğin bir kursa katılmak, bir hobiyi başlatmak ya da kendimize bakmak. Birçok kişi bunu yapar. Bunun nedeni sadece zamanımızın veya paramızın olmaması değildir. Çoğu zaman kendi değerimizi görmüyoruz. Kendimize bu çabaya değer değilim deriz. Oysa stoacılık, kişisel gelişimi sadece bir görev olarak değil, kendimize saygı göstermek için bir yol olarak görmemizi sağlar. Stoacılık, akıl yürütme yeteneğimizin ve iyi olma çabamızın bizi benzersiz kıldığını, gerçek mutluluğu bulmanın tek yolunun bu özellikler üzerinde çalışmak olduğunu söyler. Peki, kendimize yatırım yapmaya nasıl başlayabiliriz? Bu, zihnimizi değiştirmekle başlar ve bu da stoik felsefeyle uyumludur. Kendimizi geliştirmeyi, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak görmeye başlamalıyız. Bu, hayatımızı bir anda büyük değişikliklerle dönüştürmek anlamına gelmez. Zaman içinde küçük adımlarla kendimize yatırım yapmalıyız. Bunu basit bir şekilde, ilgi alanlarımıza dair bir kitap okumak, her gün birkaç dakika meditasyon yapmak ya da bizi mutlu eden bir hobiye başlamak gibi aktivitelerle yapabiliriz. Refleksiyon ve kendini gözden geçirme. Stoacılığın derinlemesine öğretileri. Stoacılık ayrıca düzenli bir şekilde hayatımızı gözden geçirmenin ve hedefler koymanın önemini de öğretir. Bu, gücümüzü nereden alacağımızı anlamamıza yardımcı olur ve kendi gelişimimize nasıl yatırım yapmamız gerektiği konusunda bizi rehberlik eder. Hedeflerimize odaklanmak ve kendimize düzenli olarak dönüp bakmak, bir amaç ve yön duygusu kazandırır. Eylemlerimizi değerlerimizle uyumlu hale getirmek, erdemlerimizi geliştirmek ve hayatı anlamlı kılmak, sadece dışsal başarıyı elde etmekle ilgili değildir. Bu, hayatta gerçek başarıyı sadece ödülleri veya başkalarından gelen övgüleri değil, bizim erdemli bir yaşam sürme çabamızın karşılığında bulmamızı sağlar. Öğrenmeye açık olmak ve değişimle uyumluluk.
Stoacılığın sonsuz yolculuğu. Stoacılık, sürekli öğrenmeyi kabul etmenin önemini de vurgular. Bilgelik, bir yere varılacak bir nokta değil, bir yolculuktur. Yeni şeyler denemeye istekli olmak ve merakla bu yolu takip etmek, kişisel yatırımı ve gelişimi nasıl daha anlamlı hale getirebileceğimizi gösterir. Bu yolculuk, bir zorunluluk değil, keşfetmeye ve hayatın sunduğu bilgi ve deneyimlerle büyümeye fırsat sunan bir maceradır. Değerlerimiz ve ilkelerimizle uyumlu bir yaşam sürmek, gerçek anlamda onaylanmamızı sağlayan tek şeydir. Başarıya dair stoik perspektif. Gerçek başarı nerede bulunur? Stoacılık, başarıyı başkalarının onayına veya dışsal ödüllere göre değil, kendi değerlerimize ve erdemlerimize uygun şekilde yaşamamıza göre değerlendirmemizi söyler. Bu bakış açısı, başkalarının bizi nasıl gördüğünden bağımsız olarak hayatımıza anlam katar. Bunun yerine erdemi, akıl yürütmeyi ve yaşamın zorluklarıyla başa çıkma yeteneğimizi temel başarı kriterleri olarak kabul ederiz. Korku ve cesaret. Stoacılıkta engelleri aşmak. Korku, genellikle kaybetme ve başarısızlık korkusundan kaynaklanır. Stoacılık, bu korkuları kabul eder, ancak korkularımıza odaklanmamızı engeller. Bunun yerine ne kaybettiğimizi değil, ne kazanabileceğimizi düşünmemizi önerir. Bir stoik uygulama olarak, olumsuz görselleştirmeyi benimsemek, en kötü senaryoları düşünmek ancak onlara takılmamak anlamına gelir. Korku, hayal ettiğimiz kadar büyük olmayabilir. Ancak bu yöntemi kullanarak korkularımızı daha yönetilebilir hale getirebiliriz. Kaderi sevmek, hayatın kucaklanması. Stoacılık, amor fati'yi yani kaderi sevmeyi önerir. Bu, hayatın her anını, başarılarını ve hayal kırıklıklarını sadece bir kabulleniş değil, bir sevinçle karşılamamız gerektiğini öğretir. Hayallerimize doğru ilerlerken her deneyimi kucaklamak ve her adımı bir büyüme fırsatı olarak görmek, cesaret ve kararlılık kazandırır. Değerimiz ve kendini kabul etme. Stoacılıkta kendi değerimizi anlamak. Son olarak, Stoacılık bize değeri dışsal ödüller veya başkalarının onayı ile değil, içsel erdemler ve doğru yaşam tarzı ile ölçmemiz gerektiğini öğretir. Başkalarının fikirlerine değil, içsel değerlerimize göre hareket ettiğimizde gerçek özgürlüğü ve mutluluğu buluruz. Kendi değerimizi anlamak, bu anlayışla içsel bir huzur yaratmak, kendimize en iyi şekilde yatırım yapmanın yoludur. Stoacılığın temel bilgeliğinden biri, dış dünyayı kontrol etmeye çalışmamaktır. Çünkü dış dünya sürekli değişen, kavrayamayacağımız bir mozaiktir. Gerçek dayanıklılık, hayatın öngörülemeyen ipliklerine nasıl tepki verdiğimizi kontrol etme yeteneğinden gelir. Bu aydınlanma, gücümüzün güvence altına alındığı yerdir. Geleceğimizi şekillendirebiliriz, kontrol edemediğimiz şeylerle savaşmak yerine, iç dünyamıza hakim olarak. Etrafımızdaki fırtınalarla yüzleştiğimizde, stoacı yol bizlere onları geçmenin yolunu gösterir. Stoacılık, etrafımızdaki kaos üzerinde kontrolümüz olmadığını, ancak ona nasıl tepki verdiğimiz üzerinde kontrolümüz olduğunu öğretir. Tepkilerimizin yontma çekiçleriyle durumu ham malzemelerden anlam çıkaran bir sanatçı gibi şekillendirebiliriz. Epikuros'un dediği gibi, dış dünyayı ihtiyaçlarımıza göre değiştirmeye çalışmayı bırakmalı ve enerjimizi, kendi tepkilerimizi kontrol etmeye koymalıyız. Bunu yaptığımızda, kontrol edilemeyen şeylere karşı anlamsız bir mücadele yerine, içsel gücümüzü, dayanıklılığımızı ve henüz keşfedilmemiş potansiyelimizi ortaya çıkarırız. Stoacı yol, öz denetimin içsel bir yolculuğudur. Hayat belirsizliklerle doluyken, stoacılık, öz denetim yolunda aydınlatan bir fener gibi parlar. Karanlıklar olsa da. Stoacılığın aydınlanması, dışarıdaki kontrolü olan yanlış çekiciliği özgürleştirir. Kendi hayatımızın kontrolündeyiz, dünyadan güç alarak değil, tepkilerimizi şekillendirerek. Stoacılığın kadim bilgeliğini dinleyenler, kaçınılmaz olan ölümü cesaretle karşılamaları gerektiğini fark ederler. Seneca'nın derin sözleri, zamanın duvarlarından yankı yaparak insanı hayata çağıran kutsal bir gerçeği ortaya koyar. Ölümden korkan, gerçek bir hayat yaşayamaz. Bu sözler, zamandan öte bir anlam taşır ve bizi korkunun zincirlerinden kurtulmaya davet eder. Ölümle dans etmek, hayatı daha zengin kılacak bir kıvılcım haline gelir. Ölüm korkusunun
yaşamı engelleyen bir gölge olduğunu Seneca'nın bilgeliğiyle öğreniriz. Ölümü kabul ettiğimizde hayatımızı asıl değerli kılacak cesarete ve anlamı keşfetmeye başlarız. Ölümün korkusu artık bir hapsoluş değil, hayatın her anını doya doya yaşamaya davet eden bir Musa'ya dönüşür. Seneca'nın bilgeliği bizi hayattan korkmak yerine her anın değerini bilerek yaşamaya teşvik eder. Hayat, dışarıdan onay arama çabası ile karanlık gölgelere bürünür. Marcus Aurelius'un derin bilgeliği bu karanlıkta parlayan bir uyarı gibidir. Yaşayacak çok az zamanımız olduğu için değil, zamanımızın çoğunu boşa harcadığımız için hayatımız kısadır. Bu sözler zamanın ötesine uzanır ve bize hayatın her anının ne kadar değerli olduğunu hatırlatır. Onay arayışı, içsel gücümüzün zayıflamasına yol açar. Marcus Aurelius, bizi dışarıdaki geçici övgülerden değil, içsel onaydan güç almaya çağırır. Gerçek güç, başkalarının geçici sözlerinde değil, kendi değerlerimize sadık kalmakla, kendi içimizde yanmaya devam eden ateşlerle şekillenir. Dışarıdan onay arayarak, kimliğimizi başkalarının rastgele yargılarına teslim ederiz, bu da gerçek benliğimizi kaybetmemize yol açar. Marcus Aurelius, bu kendi kendine dayatılmış hapishaneden kurtulmamız gerektiğini söyler ve gerçek gücün kendi ilkelerimize ve değerlerimize sadık kalmakta yattığını hatırlatır. Epiktetos, yaşamımızdaki olaylardan değil, bu olaylara verdiğimiz yargılardan dolayı acı çektiğimizi söyler. İsteklerin büyüleyici cazibesi, bizi yanlış yönlendiren bir labirente dönüşebilir. Stoacılar, olayların kendilerinden değil, onlara nasıl baktığımızdan dolayı engellenmeye ve sıkıntıya girdiğimizi kabul ederler. İsteklerimizi yönlendirmek, onları kontrol etmek anlamına gelir. Kısa ömürlü arzulardan kaçınmak ve gerçek kimliğimizle uyumlu, uzun vadeli hedeflere yönelmek, Stoacılığın çağrısıdır. Gerçek benliğimizi keşfetmek için egonun sürekli isteklerini geride bırakmamız gerekir. Bu, yalnızca isteklerin efendisi olan zincirleri kırmakla değil, bizi engelleyen zayıf arzuların yerine uzun vadeli tatmin sağlayan bilgelik ve erdemi yerleştirmekle olur. Herakleitos, değişim tek sabittir demiştir. Stoacılık, değişimin her şeyin ve her anın doğasında olduğunu kabul etmeyi, değişimle uyum içinde hareket etmeyi önerir. Hayatın, döngüsel bir akışta sürekli değişen bir nehir gibi aktığını bilmek, Stoacıların içsel huzuru bulmasına yardımcı olur. Bu akışla uyum içinde olmak, geçici istekleri ve kalıcı tatmin arasındaki farkı anlamamızı sağlar. Stoacılık, hayatın geçici doğasına saygı göstererek her anı dolu dolu yaşamamıza yardımcı olur. Son olarak, şimdiyi hayatın büyük senfonisinde dikkatle dinlemeliyiz. Geçmişin yankıları ya da geleceğin belirsizlikleri yerine sadece anı yaşamalıyız. Seneca, günü yakala diyerek şimdiye odaklanmayı ve geçici zamanın melodisinde mutluluğu bulmayı öğretir. Anı yaşamak, gerçek mutluluğun ve anlamın içinde bulduğumuz güzellikleri görmek demektir. Geleceği düşünürken anı yaşamak, geçici bir melodi gibi hayatın özünü taşır. Hayat, şu anda duyguların, fırsatların ve deneyimlerin bir araya geldiği bir senfoniye dönüşür. Her an, biricik ve yerine konamaz bir eserdir. Fakat zihinlerimiz genellikle dağılır, bu yüzden çoğu insan geçmişin koridorlarında sıkışıp kalır ya da belirsiz bir geleceğin korkularını zihinsel tuvali üzerine çizmeye başlar. Ancak stoik netliği kaybetmeyen Seneca, geleceğe dair kaygıları bırakıp şu anı yaşamanın önemini vurgular. Gerçek mutluluğun peşinden gitmek diyor, ne geçmişin kasvetli yansımalarına ne de geleceğin belirsiz vaatlerine değil, tam da şu anın önümüzdeki melodilerini bilinçli ve dikkatli bir şekilde yaşamakta yatar. Bu sadece günü yaşa çağrısı değil, zamanın geçici doğasının ötesine geçen bir yaşam biçimidir. Anı yaşamanın zenginliğine katılarak her anın nektarını çıkarma bizim seçimimizdir. Böylece geçmişin pişmanlıklarının ve geleceğin endişelerinin yükünden kurtulmuş oluruz ve sadece şu an içinde bulabileceğimiz derin bir huzur yaşarız. Filozof Seneca'nın önerdiği her anı daha bilinçli bir şekilde yaşamak, anın gücünü takdir ederek yaşamaktır. Seneca, yalnızca zamanı kontrol edemediğimizde ve geçmişin hatalarına takılmadan ya da gelecekteki ödülleri beklemeden bu anı yaşadığımızda gerçekten mutlu olabileceğimizi söyler. Şu anı yaşamak, hayatın senfonisinde doğru notaları çalmayı,
her anın nasıl bir orkestra parçası içinde yer aldığını anlamayı gerektirir. Seneca'nın "Günü yaşa" çağrısı, yaşamın senfonisini dinleyip her anın melodisini derin bir takdirle yaşamanın davetidir. Bu yaşam tarzı, yaşamın sürekli değişen notasına bakarken huzuru, mutluluğu ve anlamı bulmamızı sağlar. Seneca'nın sözleri, içsel farkındalıkla yaşamayı hatırlatan bir ezgi gibi yankı bulur. Gerçek mutluluk, zamana değil, dikkatli yaşamaya bağlıdır. Hayat zorlaştığında, stoik, savaşçı dış dünyadaki fırtınalara karşı içsel huzurunu korur. Onlar, çevrelerindeki kaoslardan etkilenmeden direnç gösteren bir modeldir. Stoik felsefenin özü, dışsal sükuneti arama yanılsamalarının ötesine geçer. Bu anlayış, Epiktetos'un sözlerinde hayat bulur. Dış koşullarımızı seçemeyiz, ancak nasıl tepki vereceğimizi her zaman seçebiliriz. Hayatın nasıl gelişeceğini kontrol edemeyiz. O, mutluluk ve hüzünle örülü öngörülemez bir mozaiktir. Stoik savaşçı, bu karmaşık dansa dışsal iplikleri değiştirmeyerek değil, nasıl tepki vereceğini öğrenerek geçer. Epiktetos, bizim tepkilerimizi kontrol etme gücümüz olduğunu hatırlatarak, bu düşüncenin stoik direncin kalbinde yer aldığını söyler. Değişen kumlar üzerinde kale inşa etmek, dış sükunet yanılsamasına sarılmak gibidir, çünkü dünya sürekli değişir. Oysa stoikler içe bakar, çünkü gerçek ve kalıcı huzurun dışsal olaylara bağlı olmadığını bilirler. İç huzur, ruhun derinliklerinde inşa edilen bir kaledir. Dışarıdaki fırtınaların içeri giremeyeceği bir güvenli limandır. Stoik savaşçı, kırılgan bir ütopyada saklanmaz. Dış zorlukların varlığını reddetmez. Bunun yerine kaosla yüzleşir, çünkü içsel gücün, genel sağlık ve mutluluğun anahtarı olduğunun farkındadır. Stoik ruh, karşılaştığı zorluklar karşısında metinleşir. Dışarıdaki olayları değiştiremeyiz, ancak onlara nasıl tepki vereceğimiz kaderimizi belirler. Stoik savaşçı, kaosla başa çıkmayı öğrenir. Bu, olayları değiştirmek değil, bunlarla sakin ve bilinçli bir şekilde başa çıkmak anlamına gelir. Disiplinli öz yansıtma yoluyla, stoik bir birey, koşullarının kurbanı değil, kendi kaderinin yaratıcısı olur. Bu içsel alkimya, gerçek ustalığın fırtınaları kontrol etmekte değil, onlarla sakin ve huzurlu bir zihinle, sevinçle başa çıkmakta olduğunu öğretir. Epiktetos, stoik savaşçının yolculuğunun, hayatın çelişkilerini kabul etme çağrısı olduğunu söyler. Dış dünyada olan biteni kontrol edemeyiz, ancak nasıl tepki vereceğimizi güçlü bir şekilde kontrol edebiliriz. Kaos ve huzur arasındaki bu dans, stoik savaşçıyı güçlü bir insan ruhunun sembolü yapar. İç huzur ve direnç yolunda durur, hayat zor olsa bile. Eğer içsel sığınağımızı göz ardı edersek, ruhumuzun kritik aşamalarında şekillenen o içsel kaleye sahip olamayız. Ancak Marcus Aurelius, Stoizmin filozof hükümdarı şunu der: "Mutlu bir hayat için çok az şeye ihtiyacımız var. Hepsi içimizde, düşünme şeklimizde." Bu derin öğüt, içsel kalemizi güçlendirmeye davettir. Çünkü gerçek gücümüz burada yatmaktadır. İçsel kalemizin doğduğu yer, hayatın problemleriyle şekillenen ruhun alçak gönüllü bir güç ocağıdır. Marcus Aurelius, içsel kaleyi güçlendirmenin, düşünce şeklimizin gücünü anlamak olduğunu söyler. Dışsal koşullara bağlı olmayan gerçek mutluluğu keşfetmek, stoik felsefenin mükemmel bir örneğidir. Bu içsel kale, dış dünyadaki olaylarla bağlantılı olmayan, içsel bir ateştir. Hayatın iniş çıkışlarıyla bozulmaz. İçsel kalemizi korumak, bu güvenli alanı yalnızca dışsal olaylarla değil, ruhsal bakış açımızla inşa etmek ve korumaktır. Marcus Aurelius, stoik savaşçıyı dış dünyaya karşı değil, bu içsel kaleyi savunmak için duran bir figür olarak görür. Bu, düşünce ve inançlarımızı koruyarak, içsel kalemizi her türlü dış etkiye karşı savunma yolculuğudur. Marcus Aurelius'in düşünme tarzı, stoik yolculuğunun içsel kaleyi güçlendirdiği bir sanatıdır. Bu zihin yönetimi, hayatın iniş çıkışlarına karşı kırılmayan bir kale inşa eder. Farkında olduğumuzda düşüncelerimizin gücünü takdir edebiliriz. Stoik düşünce, içsel kalemizi güçlendirir ve bizi hayatın zorluklarıyla başa çıkabilen, huzur içinde olan, sade şeylerden keyif alabilen ve amacımıza sarsılmaz bir şekilde ilerleyen insanlar yapar. İçsel gücü bulmaya çalışan tek kişi olmadığımızı fark ettiğimizde, stoik ilkeler üzerinde birleştiğimizde, her birimiz ruhun karmaşık arazisinde
aynı amacı taşıyan bir arayışçılar topluluğu oluruz. Hepimiz bu yolculukta birlikteyiz ve bu, her birimizin karşılaştığı gölgelerin ötesine geçen sessiz bir anlaşmayla bizi bir arada tutar. Stoik bilgelikten bizlere bırakılan parlak yolu izleyebiliriz. Çünkü bu yol, kendimizi keşfetmenin en derin kısmından geçerken, karanlıkları yırtar ve ilerlememizi engelleyen yanlış düşünceleri ortadan kaldırır. Stoik felsefeyi takip ettiğimizde, içsel güç ve direncin kıyılarını bulmamıza yardımcı olur. Stoik ateşte, gölgelerimizle yüzleşmeye yönelik rahatlık, ilham ve güç bulabiliriz. İçsel gücü bulmak, yalnız başına yapılan bir şey değildir. Bu, hepimizin paylaştığı bir hedeftir ve bireysel yolculuklarımızı birbirine bağlayan bir amacın parçasıdır. Stoik bilgelik yankılarının çabalarımızın her birinde rezonans bulmasını ve bizi ortak bir hedef etrafında birleştirmesini diliyorum. Labirentten kaybolmuş ruhlar olarak değil, direncin parlayan ışıkları olarak çıkalım, gölgeli bir dünyayı aydınlatalım. Stoik, yolun ateşinden öğrendiğimizde, acının, bilgelikten gelen direncin gücüyle bir iyilik aracına dönüştürülebileceğini keşfederiz. Seneca'nın tavsiyesi, bir kılavuz yıldız gibi bize acının gerekli olanla gereksiz olanı ayırt etmemiz gerektiğini ve stoik ateşi yolumuzu gösterecek bir deniz feneri olarak kullanmamızı söyler. Hadi bu kutsal yolculuğu birlikte yapalım, içsel kalelerimizi stoik ilkelerle güçlendirelim ve karanlıkta rahatlık arayan bir dünyada direncin ışıkları gibi parlayalım. Stoizmin kalbine yaptığımız bu 2 saatlik yolculuğu tamamladığımızda kendinizi güçlenmiş, aydınlanmış ve yaşamın iniş çıkışlarını yeni bir direncin ışığında geçebilecek donanımda hissetmenizi umuyorum. Stoizmin ilkelerinden kontrol edebileceğimiz şeyleri anlamaktan, engelleri, büyüme fırsatları olarak kucaklamaya kadar pek çok şeyi keşfettik. Stoiklerin bilgeliği zamansızdır ve bazen çalkantılı hayatlarımızda bir netlik feneri sunar. Unutmayın, Stoizm sadece öğrenilmesi gereken bir felsefe değildir. Yaşanması gereken bir yaşam biçimidir. Aradığınız dönüşüm, küçük ama tutarlı adımlarla başlar. İster farkındalık pratiği yapmak, ister günlük deneyimlerinizi yansıtmak, ister sadece zorluklara sakin ve mantıklı bir şekilde tepki vermek olsun, her çaba önemlidir. İçsel gücünüzü ve stoik ilkelerle ulaşabileceğiniz huzuru hatırlatması gerektiğinde bu öğretileri yeniden gözden geçirmenizi öneriyorum. Hayat sürekli bir öğrenme ve büyüme yolculuğudur ve stoizm üzerine inşa edilecek sağlam bir temel sağlar. Bu saatleri benimle geçirdiğiniz ve stoizmle hayatınızı nasıl dönüştürebileceğinizi keşfettiğiniz için teşekkür ederim. Yolculuk burada bitmiyor, sadece başlıyor. Bilgelik aramaya, erdemi pratiğe dökmeye ve amaçlı bir yaşam sürmeye devam edin. Unutmayın, stoik pratiğe başlamak için en iyi zaman dün, bir sonraki en iyi zaman ise şimdi. Şimdi, öğrendiğimiz dersleri alıp huzur, direncin ve tatminin dolu olduğu bir hayat yaratmaya devam edelim. Hoşça kalın ve yolunuz stoik ışığın rehberliğinde aydınlansın.